Rehberlerin hepsi odaya girmedi. Kapı kapandığında Conan gördü ki, önünde sadece bir adam duruyordu. Siyah bir pelerin içinde, maskeli, ince ve kapüşonlu bir figür. Adam kapüşonunu geriye attı. Sakin, nazikçe işlenmiş yüz hatlarıyla, soluk ve oval bir yüz ortaya çıkardı. Kral, Albayona'yı ayağa kaldırdı ama kadın hala ona tutunuyor, endişeyle etrafına bakınıyordu. Oda, mermer duvarları kısmen siyah kadife perdelerle ve kalın, zengin halılarla kaplı büyük bir odaydı. Mozaik zemin, bronz lambaların yumuşak, altın ışığında ıslanmıştı. Conan içgüdüsel olarak elini kabzasına koydu. Elinde kan vardı. Kılıcını temizlemeden kınına soktuğu için, elini kın ağzındaki kanla kaplamıştı. "Neredeyiz?" diye sordu. Yabancı, şüpheci kralın içinde hiçbir ironi izi duyamayacağı. Alçak, derin ve saygılı bir eğilişle cevap verdi. Asura tapınağında, majesteleri. Albayona hafifçe çığlık attı ve korkuyla Conan'a daha da sarıldı. Gözlerini siyah, kemerli kapılara dikmişti. Sanki her an karanlık ve korkunç bir şeklin içeri girmesini bekliyor gibiydi. "Korkmayın hanımefendi," dedi rehberleri, "burada size zarar verecek hiçbir şey yok. Sizin o korkunuz, tamamen kaba bir batıl inançtan ibaret. Eğer hükümdarınız dinimizin masumiyetine yeterince inanıyor ve bizi cahillerin zulmünden koruyorsa, o zaman tebaasından biri olarak, kesinlikle endişelenmemelisiniz." "Sen kimsin?" diye sordu Conan. "Ben Asura rahibi Hadratus'um. Takipçilerimden biri, şehre girerken seni tanıdı ve bana haber getirdi." Conan küfürce homurdandı. "Kimliğini başkalarının keşfettiğinden korkma," diyerek onu teselli etti Hedretus. "Kılığın, Asura'nın takipçileri dışındaki herkesi kandırırdı. Çünkü bizim kültümüz, illüzyonun ardındaki gerçeği aramayı öğretir. Gözetleme kulesine kadar takip edildin. O yoldan döndüğünde, adamlarımdan bazıları tünelde sana yardım etmek için içeri girdi. Ben de dahil olmak üzere diğerleri ise kuleyi çevreledi. Ve şimdi Kral Conan, emir senindir. Burada, Asura tapınağında, sen hala kralsın. Neden benim için hayatınızı riske atasınız ki?" diye sordu kral. "Tahtında oturduğun zamanlarda bizim dostumuzdun," diye yanıtladı Hedretus. "Mitra'nın rahipleri bizi bu topraklardan koparmaya çalıştığında, bizi sen korudun." Conan merakla etrafına baktı. Bu tapınağı daha önce hiç ziyaret etmemişti. Hatta Asura'nın Tarantia'da böyle bir tapınağı olduğunu kesin olarak bile bilmiyordu. Bu dinin rahipleri, mabetlerini olağanüstü bir şekilde gizlerdi. Mitra'ya tapınma, Hyperborean uluslarında ezici bir şekilde baskın olsa da, Asura kültü, resmi yasaklara ve halkın karşıtlığına rağmen varlığını sürdürmüştü. Conan'a geçmişte, yoğun dumanların durmaksızın yükseldiği bu gizli tapınaklar hakkında karanlık hikayeler anlatılmıştı. Kaçırılan insanların, büyük ve kara sunaklar önünde, o gölgeli yerde başı sonsuza dek sallanan, büyük sarılmış yılana kurban edildiği söylenirdi. Zulüm nedeniyle Asura takipçileri, ritüellerini ve tapınaklarını kurnazca gizlemek zorunda kalmışlardı, bu gizlilik ise, sonuç olarak halk arasında daha fazla korkunç şüpheye ve kötülük hikayelerine yol açmıştı. Ama bir barbar olan Conan, geniş bir hoşgörüye sahipti. Dedikodulardan ve kanıtlanamayan suçlamalardan başka bir kanıt sunulmadığı için, Asura takipçilerine zulmetmeyi ya da halkın onlara zarar vermesini reddetmişti. Vaktiyle şöyle demişti: "Eğer kara büyücülerse, şeytanların onları rahatsız etmesine nasıl izin veriyorlar? Eğer değillerse, onlarda bir kötülük yok demektir. Krom'un şeytanları adına, insanlar hangi tanrıya tapmak istiyorlarsa ona tapsınlar." Hadratus'un saygılı daveti üzerine fil dişi bir sandalyeye oturdu ve Albayona'ya da başka bir sandalyeyi işaret etti. Ancak kadın, Conan'ın ayaklarının dibindeki altın tabureye oturmayı tercih etti. Sanki onunla temas halinde kalarak güvenlik arıyormuş gibi, uyluğuna sıkıca yaslandı. Mitra'nın çoğu Ortodoks takipçisi gibi o da, bebekliğinde ve çocukluğunda dinlediği insan kurban etme hikayeleri yüzünden, bu gölgeli tapınaklarda sürünen antropomorfik tanrılardan ve Asura tarikatından içgüdüsel bir korku duyuyordu. Hedretus, başı açık ve eğik bir şekilde önlerinde duruyordu. "Dileğiniz nedir, majesteleri?" "Önce yemek," diye homurdandı kral. Rahip, gümüş bir asa ile altın gonga hafifçe vurdu. Notaların yankısı henüz kesilmemişti ki, kapüşonlu 4 figür, perdeli bir kapıdan içeri girdi.
Büyük, 4 ayaklı gümüş bir tepsi üzerinde tütsü kapları, kristal sürahiler ve tabaklar taşıyorlardı. Bunu Conan'ın önüne koyup derin bir saygıyla eğildiler. Kral ellerini damasko kumaşına sildi ve iştahla dudaklarını şaplattı. "Dikkat edin majesteleri," diye fısıldadı albayona. "Bu insanların insan eti yediği söylenir. Krallığımı riske atarım ki, bu önümüzdeki sadece dürüstçe kızartılmış bir sığır eti," diye cevap verdi Conan. "Gel kızım, yumul, aç olmalısın." Hapishane yemeklerinden sonra, bu tavsiyeyle ve önündeki kralın iştahlı örneğiyle sakinleşen kontes, ona uydu. Zarifçe ama açgözlüce yemeye başladı. Efendisi ise etleri kemiğinden ayırıyor. Şarabı sanki o gece daha önce hiç içmemiş gibi coşkuyla yudumluyordu. "Siz rahipler kurnazsınız Hederatus," dedi Conan. Ellerinde büyük bir sığır kemiği tutarken ve ağzı etle doluyken. "Krallığımı geri kazanmak için kampanya yürüttüğümde, hizmetinizi memnuniyetle kabul ederim." Hederatus yavaşça başını salladı. Bunun üzerine Conan, sığır kemiğini sabırsız ve öfkeli bir rüzgar gibi masaya vurdu. "Krom'un şeytanları adına, bu Akilonya adamlarının nesi var, önce Servius, şimdi de sen. Bu köpekleri tahttan indirmekten bahsettiğimde, o aptal kafalarınızı sallamaktan başka bir şey yapamaz mısınız?" Hederatus iç çekti ve yavaşça cevap verdi. "Efendim, bunu söylemek acı verici ve ben aksini söylemeyi çok isterdim. Ama Akilonya'nın özgürlüğü sona erdi. Hayır, belki de tüm dünyanın özgürlüğü bitti. Dünyanın tarihinde çağlar çağları kovalar ve biz şimdi, tıpkı çok uzun zaman önce olduğu gibi, korku ve kölelik çağına giriyoruz." "Ne demek istiyorsun?" diye sordu kral, huzursuzca. Hederatus bir sandalyeye oturdu, dirseklerini uyluklarına yaslayarak yere baktı. "Sana karşı dizilenler, sadece Akilonya'nın isyancı lordları ve Nemedya orduları değil," diye yanıtladı Hederatus. "Evet, bu bir büyü, dünyanın kasvetli gençliğinden kalma, korkunç bir kara büyü. Geçmişin gölgelerinden berbat bir suret yükseldi ve kimse onun önünde duramaz." "Ne demek istiyorsun?" diye tekrarladı Conan. 3000 yıl önce ölen, ama bugün yine dünyada yürüyen Açır'ın Lohaltotun'dan bahsediyorum. Conan sessizleşti, zihninde, sakin ve insanüstü bir güzelliğe sahip. Sakallı bir yüzün görüntüsü süzülüyordu. Yine o huzursuz edici aşinalık hissi onu rahatsız etmeye başladı. Açır'ın. Bu kelimenin sesi, zihnindeki eski hafıza titreşimlerini ve çağrışımları içgüdüsel olarak uyandırmıştı. "Açır'ın," diye tekrarladı. "Açır'ın Lohaltotun, adamım, sen deli misin?" Açır'ın, hatırlayabildiğim kadarıyla yüzyıllardır sadece bir efsanedir. Sık sık gerçekten var olup olmadığını bile merak etmişimdir. "Bu kapkara bir gerçeklikti," diye yanıtladı Hederatus, "karanlık bir imparatorluktu. Büyücüleri, artık çok uzun zaman önce unutulmuş bir kötülüğe batmıştı. Sonunda batıdaki Heyeborian kabileleri tarafından yıkıldı. Açır'ın büyücüleri, iğrenç bir nekromansi, en kötü türden bir taumaturji, mucizevi büyücülük uygularlardı. Onlara bu korkunç büyüleri bizzat şeytanlar öğretmişti. Ve o lanetli krallığın tüm büyücüleri arasında, Python Lohaltotun gibisi hiç olmamıştı. "Peki madem öyle, nasıl devrildi?" diye sordu Conan, şüpheli. Kıskançlıkla koruduğu kozmik güç kaynağı, bir şekilde çalındı ve ona karşı kullanıldı. Şimdi o kaynak ona geri verildi ve o artık yenilmez biri. Albayona, konuşulanları tam olarak anlayamadan, pelerininin siyah kapüşonuna daha da sarındı. Conan ise kafasını öfkeyle salladı. "Benimle oyun oynuyorsun," diye hırladı. "Eğer Haltotun 3000 yıl önce öldüyse, bu adam nasıl o olabilir? Bir serseri, o kadim büyücünün adını almış olmalı." Hederatus fil dişi masaya yaslandı ve orada duran küçük, altın bir sandığı açtı. Oradan, yumuşak ışıkta solgunca parlayan bir şey çıkardı. Antik çağlardan kalma, geniş bir altın madeni para. "Haltotunu daha önce gördün mü? O zaman buna bak. Bu madeni para, yıkılışından önce antik Açır'ında basılmıştır. O kara imparatorluğun büyüsü öyle bir boyuttaydı ki, bu madeni paranın varlığı bile bu alanda sihir yaratır." Conan parayı aldı ve somurtarak inceledi. Onun antik bir eser olduğuna şüphe yoktu. Conan, yağmacılık yıllarında pek çok madeni parayla karşılaşmıştı ve bu konuda iyi bir pratik bilgiye sahipti. Kenarları aşınmıştı ve üzerindeki yazıt neredeyse silinmişti. Ama bir yüzündeki portre, hala net ve belirgin bir şekilde duruyordu.
Ve o an, Conan'ın nefesi sıkılmış dişlerinin arasından çekildi. Odadaki hava serin değildi ama saç derisi diken diken olmuş, eti buz gibi kasılmıştı. Madeni paranın üzerindeki silüet, sakallı, anlaşılmaz, sakin ve insanüstü bir güzelliğe sahip o adamın yüzüydü. Krom adına, o, diye mırıldandı Conan. O sakallı adamı gördüğünde içinde uyanan aşinalık hissinin nedenini şimdi anlamıştı. Çok uzun zaman önce, uzak bir diyarda böyle bir madeni para görmüştü. Omuzlarını silkerek hırladı, bu benzerlik sadece bir tesadüf. Ya da o adam, unutulmuş bir büyücünün adını kullanacak kadar kurnaz biri. Ama bu sözleri söylerken kendisi bile inanmıyordu. O madeni parayı görmek, evreninin temellerini sarsmıştı. Gerçekliğin ve istikrarın, yerini bir illüzyon ve büyü uçurumuna bıraktığını hissetti. Bir insanın büyücü olması anlaşılabilirdi. Ama bu, akıl sağlığının ötesinde bir şeytanlıktı. Onun gerçekten Pythonlu Haltotun olduğundan hiçbir şüphe yok, dedi Hedretis. Valkya'daki uçurumları sallayan, büyüleriyle dünyanın elementallerini yönlendiren oydu. Şafak sökmeden önce çadırına o karanlık yaratığı gönderen de oydu. Conan ona somurtarak baktı, bunu nasıl bildin? Asura takipçilerinin gizli bilgi kanalları vardır. Ama bunun bir önemi yok. Sen, tacını geri kazanmak için tebaanı feda etmenin. Bu boşuna denemenin ne kadar anlamsız olduğunun farkında mısın? Conan çenesini yumruğuna dayadı ve karamsarlıkla boşluğa baktı. Albayona endişeyle onu izliyordu. Aklı, karşılarına çıkan bu labirent gibi şaşırtıcı sorunların içinde dolanıp duruyordu. Dünyada, Haltotun'un büyüsüyle savaşabilecek güçte başka bir büyücü yok mu? Diye sordu sonunda kadın. Hedretis başını salladı, olsaydı, biz Asuralılar onu mutlaka tanırdık. İnsanlar bizim tarikatımızın, eski Stygia yılan tapınmasının bir kalıntısı olduğunu söylüyor. Bu bir yalandır. Atalarımız, denizin ötesindeki Vendia'dan, vilayetten ve Mavi Himalya dağlarından gelmiştir. Biz doğunun oğullarıyız, güneyi bilmeyiz ama doğunun tüm büyücülerini tanırız. Ki onlar batının büyücülerinden çok daha büyüktür. Ve onların hiçbiri, Haltotun'un siyah gücü önünde rüzgardaki saman çöpünden farksızdır. But bir kez fethedilmişti, diye ısrar etti Conan. Evet, çünkü kozmik bir kaynak ona karşı çevrilmişti. Ama şimdi o kaynak tekrar onun ellerinde ve bir daha çalınmamasını garanti altına alacaktır. Peki nedir bu lanet kaynak, diye sordu Conan, sinirli bir şekilde. Buna, Ahriman'ın kalbi, denir. Açırın devrildiğinde, kalbi çalıp Haltotun'u alt etmek için kullanan ilkel rahip. Onu tekinsiz bir mağarada sakladı ve üzerine küçük bir tapınak inşa etti. Bundan sonra o tapınak 3 kez yeniden inşa edildi. Her seferinde eskisinden daha büyük, daha ayrıntılı yapıldı. Ama her zaman orijinal tapınağın bulunduğu yerde yükseldi. Ancak insanlar zamanla bunun sebebini unuttu. Gizli sembolün anısı sıradan insanların zihninden silindi. Sadece rahip kitaplarında ve ezoterik ciltlerde korundu. Nereden geldiğini kimse bilmiyor. Bazıları bunun gerçek bir tanrının kalbi olduğunu, bazıları ise çok uzun zaman önce düşen bir yıldız olduğunu söyler. 3000 yıl boyunca, çalınana kadar kimse ona bakmamıştı. Mitran rahipleri ve Haltotun'un yardımcısı Altaro, o eski efsaneyi hatırlıyorlardı. Yüksek rahip ve bir çömez, tapınağın altındaki o korkunç karanlığa, 3000 yıldır hiçbir rahibin ayak basmadığı o mezara indiler. Kalpten gizemli sembollerle bahseden o eski demir ciltlerde, kadim rahibin onu korumak için bıraktığı karanlık bir yaratıktan da söz ediliyordu. Aşağıda, ölçülemez bir karanlığa açılan kemerli kapıları olan kare bir odada, rahip ve yardımcıları siyah bir taş buldular. Bu, anlaşılmaz bir parlaklıkla loş bir şekilde parlayan bir sunaktı. O sunağın üzerinde, çift kapaklı bir deniz kabuğu gibi ilginç, altın bir kap vardı. Taşa bir deniz minaresi gibi yapışmıştı. Ama kap açık ve boş duruyordu. Ahriman'ın kalbi gitmişti. Onlar dehşet içinde bakarken, mezarın bekçisi olan o karanlık yaratık üzerlerine çullandı ve başrahibi öldürdü. Ama çömez, o varlığa karşı savaştı. O yaratık, kalbi korumak için çok uzun zaman önce oraya bırakılmış. Akılsız ve ruhsuz bir çukur canavarıydı. Çömez, o uzun, siyah ve dar merdivenlerden kaçarken, ölmekte olan rahibi de yanında taşıdı. Rahip, son nefesini vermeden önce, karşı koyamayacakları bir güce boyun eğdiklerini takipçilerine fısıldadı ve bunun gizli tutulmasını
emretti. Ama bu söz rahipler arasında fısıldandı. Ve biz Asuralılar da bunu bu şekilde öğrendik. Ve Haltot'un gücünü bu sembolden mi alıyor, diye sordu Conan, hala şüpheci bir sesle. Hayır, gücünü kara uçurumdan alıyor. Ama Ahriman'ın kalbi alevli bir evrenden gelmişti. Bir ustanın elinde olduğunda, karanlık güçler onun karşısında duramaz. Evet, bu, ona vurulabilecek bir kılıç gibidir, onun başkalarına vuracağı bir kılıç değil. Hayat verebilir ve hayatı yok edebilir. Onu düşmanlarına karşı kullanmak için değil, düşmanlarının bunu kendisine karşı kullanmasını engellemek için çaldı. Derin bir mağarada, siyah bir sunak üzerinde, kabuk şeklinde altın bir kase. Conan mırıldandı, kaşlarını çatarak zihnindeki o hayali görüntüyü yakalamaya çalışıyordu. Bu bana duyduğum ya da gördüğüm bir şeyi hatırlatıyor. Ama Krom adına. Nasıl bir şey bu dikkat çekici kalp? Büyük bir mücevher şeklinde. Tıpkı bir yakut gibi ama parıltısı hiçbir yakutun saçamayacağı kadar kör edici bir ateş. Canlı bir alev gibi parlar. Ancak Conan aniden yerinden fırladı ve sağ yumruğunu, bir gök gürültüsü gibi sol avucuna vurdu. Krom, diye bağırdı, ne aptalmışım. Ahriman'ın kalbi, krallığımın kalbi. Zelata bana, krallığının kalbini bul, demişti. Ymir hakkı için. Yeşil dumanda gördüğüm mücevher oydu, Taraskus'un elindeki mücevher. Onu Haltot'undan, büyücü Kara Nilüfer'in uykusundayken çalmıştı. Hedretis da ayağa kalkmıştı, o sakinliği bir anda uçup gitmişti. Ne diyorsun, kalp, Haltot'undan çalındı mı? Evet, diye patladı Conan. Taraskus, Haltot'undan korkuyor ve onun gücünü sakat bırakmak istiyordu. Çünkü o gücün kalpte olduğunu sanıyordu. Belki de büyücü, kalp kaybolursa ölecekti. Krom adına. Vahşi bir hayal kırıklığı ve tiksintiyle elini yanına düşürdü. Unuttum. Taraskus onu denize atması için bir hırsıza verdi. O adam şimdiye kadar neredeyse Kordava'ya ulaşmış olmalı. Biz onu takip edemeden gemiye binip kalpi okyanusun dibine gönderecek. Deniz onu tutamaz, diye bağırdı Hedretis, heyecanla titreyerek. Haltot'unun kendisi de onu çoktan okyanusa atardı. Eğer ilk fırtınanın onu tekrar karaya vuracağını bilmeseydi. Ama kim bilir şimdi hangi bilinmeyen sahile vuracak? Peki, Conan, o dirençli özgüvenini yavaş yavaş toparlıyordu. Hırsızın onu gerçekten denize atacağına dair hiçbir garanti yok. Eğer hırsızları biraz tanıyorsam, ki tanırım, çünkü gençliğimde Zamora'da bir hırsızdım, onu öylece fırlatıp atmaz. Zengin bir tüccara satacaktır. Aman tanrım, heyecanı arttıkça odada ileri geri yürümeye başladı. Aramaya değer. Zelata bana krallığımın kalbini bulacağımı söylemişti. Ve bana gösterdiği diğer her şey doğru çıktı. Haltot'unu fethetme gücü gerçekten bu kızıl süsün içinde mi gizli? Evet, başımı ortaya koyarım ki öyle. Diye bağırdı Hedretis. Yüzü coşkuyla aydınlanmış, gözleri alev alev parlıyor, yumrukları sıkılmıştı. O elimizdeyken Haltot'unun güçlerine meydan okuyabiliriz. Yemin ederim, eğer onu geri kazanabilirsek, tacını geri almak ve istilacıları kapılarımızdan def etmek için bir şansımız olur. Akilonya'nın korktuğu şey ne medya kılıçları değil, Haltot'unun kara sanatlarıdır. Conan, rahibin bu ateşli halinden etkilenmiş bir şekilde ona baktı. Bu, adeta bir kabustaki görev gibi, dedi sonunda. Ama sözlerin, Zelata'nın kehanetleriyle uyuşuyor ve onun söylediklerinin hepsi doğruydu. Bu mücevheri arayacağım. Akilonya'nın kaderini elinde tutuyorsun, dedi Hedretis kararlılıkla. Seninle birlikte adamlarımı göndereceğim. Hayır, diye bağırdı kral sabırsızca. Ezoterik sanatlarda ne kadar yetenekli olurlarsa olsunlar. Rahiplerin bu arayışta kendisine ayak bağı olmasını istemiyordu. Bu, savaşçı bir adamın görevidir. Yalnız gidiyorum. Önce Poitein'e gidip Albayona'yı Troçero'ya bırakacağım. Sonra Kordava'ya. Ve gerekirse denize açılacağım. Hırsız, Taraskus'un emrini yerine getirmeye niyetli olsa bile, bu karışık zamanlarda ayrılacak bir gemi bulmakta zorlanacaktır. Ve eğer kalbi bulursan, diye bağırdı Hedretis. Ben de burada senin fethin için yolu hazırlayacağım. Sen Akilonya'ya dönmeden önce, gizli kanallar vasıtasıyla, senin Haltot'undan daha güçlü bir sihirle geri döndüğün haberini yayacağım. Döndüğünde, ayağa kalkmaya hazır adamların olacak. Haltot'unun kara sanatlarından korunacaklarına dair güvence alırlarsa, hepsi isyan eder. Ve bu yolculuğunda sana yardım edeceğim. Ayağa kalktı ve gonga vurdu.
Bu tapınağın altından, şehir duvarının dışındaki gizli bir yere çıkan bir tünel var. Poytain'e bir hacı teknesiyle gideceksin. Kimse sana musallat olmaya cesaret edemez. Nasıl istersen. Conan, dinamik bir enerji ve sabırsızlıkla dolmuştu. Sadece çabuk olalım. Bu sırada, şehrin diğer yerlerinde de olaylar durulmuyordu. Nefes nefese kalmış bir haberci. Dans eden kızlarıyla eğlenen Valerius'un bulunduğu saray odasına daldı ve dizlerinin üzerine çöktü. Hapishaneden kanlı bir kaçış yaşandığını ve güzel bir esirin kaçırıldığını soluk soluğa anlattı. Ayrıca Kont Despius'tan da haber getirmişti. Albayona'nın cezasını infaz etmekle görevlendirilen Kont ölmek üzereydi ve ölmeden önce mutlaka Valerius ile konuşmak istiyordu. Valerius, aceleyle gizlenerek haberciyi sarayın dolambaçlı yollarından geçirdi ve Despius'un yattığı odaya vardı. Kont'un ölmekte olduğuna şüphe yoktu. Her titrek nefesinde dudaklarından kanlı köpükler taşıyordu. Kesik kolundaki kan akışını durdurmaya çalışmışlardı ama bu olmasa bile, böğründeki yara zaten ölümcüldü. Ölen adamla odada yalnız kalan Valerius, alçak sesle küfretti. Mitra adına, tek bir adamın böyle bir darbe vurabileceğine inanamıyorum. Valerius, diye nefes almaya çalıştı ölen adam. Yaşıyor. Conan yaşıyor. Ne diyorsun, diye haykırdı diğeri. Mitra'ya yemin ederim, diye guruldadı Despius, dudaklarına kadar fışkıran kanda boğularak. Albayona'yı götüren oydu. O ölmedi. Cehennemden geri dönen bir hayalet gibi bizi rahatsız ediyor. O etten ve kemikten ve her zamankinden daha berbat. Kulenin arkasındaki ara sokak ölü adamlarla dolu. Dikkat et Valerius. Geri döndü. Hepimizi öldürmek için. Kan lekeli bedenini güçlü bir ürperti sarstı ve Kont Despius'un cansız bedeni yana düştü. Valerius, ölü adama kaşlarını çatarak baktı, boş odayı hızlıca süzdü ve kapıyı aniden açtı. Haberci ve bir grup Nemedyan muhafız, koridorda birkaç adım ötede bekliyordu. Valerius, memnuniyetini gizleyen bir sesle mırıldandı. "Tüm kapılar kapatıldı mı?" diye sordu. "Evet, majesteleri. Her birinde 3 kat koruma olsun. En sıkı soruşturma yapılmadan kimse şehre girmesin ve çıkmasın. Sokakları, evleri alt üst edin. Çok değerli bir mahkum, bir Akilonya isyancısı kaçtı. Aranızda o adamı gören oldu mu?" "Hayır majesteleri." Yaşlı bekçi onu bir anlığına görebilmiş ama sadece devasa bir adam olduğunu, celladın siyah kıyafetine büründüğünü söyleyebildi. Celladın çıplak bedenini ise boş bir hücrede bulduk. "O tehlikeli bir adam," dedi Valerius. "Onunla risk almayın. Hepiniz Kontes Albayona'yı tanıyorsunuz. Onu arayın, bulursanız hem onu hem de yanındaki arkadaşını hemen öldürün. Onları canlı ele geçirmeye çalışmayın." Saray odasına dönen Valerius, huzuruna tuhaf ve yabancı görünümlü 4 adam çağırdı. Uzun, zayıf, sarımsı tenli ve ifadesiz yüzleri vardı. Görünüş olarak birbirlerine çok benziyorlardı. Altından sadece sandaletli ayaklarının göründüğü, uzun siyah cübbeler giymişlerdi. Yüz hatları kapüşonlarının gölgesinde kalıyordu. Ellerini cübbelerinin geniş kolları içinde kavuşturmuş, Valerius'un önünde duruyorlardı. Valerius onlara tiksintiyle baktı. Uzak yolculuklarında pek çok garip ırkla karşılaşmıştı. "Sizi Kitin ormanlarında aç bir ilaç bulduğumda," dedi aniden, "krallığınızdan sürgün edilmişken bana hizmet etmeye yemin etmiştiniz. Bana kendi iğrenç yöntemlerinizle yeterince iyi hizmet ettiniz. Sizden son bir hizmet daha istiyorum ve sonra sizi yemininizden kurtaracağım." Akilonya kralı Kimörli Conan, hala yaşıyor. Haltotunun büyüsü yüzünden mi, yoksa başka bir sebepten mi bilmiyorum. Karanlık zihnim, o dirilmiş şeytanın ölümlü bir insan için fazla kurnaz olduğunu söylüyor. Ama Conan yaşarken ben güvende değilim. Halk, onun öldüğünü düşündüğünde beni, 2 kötülükten daha az olanı, olarak kabul etmişti. Yeniden ortaya çıkmasına izin verirseniz, tahtım ayaklarımın altında bir devrimle sallanır. Belki müttefiklerim, işlerine yarayacağını düşünürlerse onu benim yerime geçirmek isteyeceklerdir. Bilmiyorum. Bildiğim tek şey, bu gezegenin 2 Akilonya kralı için fazla küçük olduğu. O Kimörli'yi arayın. O tuhaf, gizemli yeteneklerinizi kullanın. Nerede saklanırsa saklansın ya da nereye kaçarsa kaçsın onu bulun. Tarantia'da pek çok dostu var. Albayona'yı kaçırırken yardım aldığı kesin. Tek bir adam, Conan bile olsa. Kulenin dışındaki o sokakta böyle bir katliam yaratamazdı. Ama artık bitti. Asalarınızı alın ve onun izine düşün.
Bu izin sizi nereye götüreceğini bilmiyorum. Ama onu bulun. Ve bulduğunuzda, öldürün. 4 Kitanlı birlikte eğildiler. Tek bir kelime bile etmeden arkalarını dönüp, sessizce odadan çıktılar. İşte metnin, bir seslendirme sanatçısının okuma ritmine. Nefes yerlerine ve doğru vurgularına uygun olarak, anlamı ve kelimeleri değiştirmeden. Sadece anlatım akışını bozan imla, düşüklük hataları düzeltilerek yeniden düzenlenmiş hali. Uzak tepelerin üzerinden doğan şafak. Küçük bir teknenin yelkenleriyle parlıyordu. Nehir boyunca, 1 mil kadar kıvrılan bu araç, Tarantia'nın surlarını geride bırakıyor. Ve büyük, parlayan bir yılan gibi güneye doğru döngü yapıyordu. Bu tekne, geniş yolda seyreden sıradan teknelerden. Yani zengin mallarla yüklü balıkçılar ve ticaret mavnalarından farklıydı. Uzun ve inceydi. Yüksek, kıvrımlı bir buruna sahipti, siyah, kasvetli bir şekilde şekillenmişti. Küpeştesi boyunca beyaz kafatasları boyanmıştı. Orta kısmında küçük bir kabin yükseliyordu, pencereleri, sanki sıkıca maskelenmiş gibiydi. Uğursuz bir şekilde boyanmış bu tekne, diğer araçlara göre geniş bir yatak alanına sahipti. Çünkü açıkça, Asura'nın cansız bir takipçisini, son gizemli yolculuğunda taşıyan o, hacı, teknelerinden biriydi. Güneyde, Poyton dağlarının çok ötesinde bir haç yolculuğu yapıyor. Nehrin sonunda Mavi Okyanus'a akıyordu. O kulübede, kesinlikle ölen ibadet edenin cesedi yatıyordu. Tüm insanlar, o kasvetli gemileri görmüştü. Ve Mitra'nın en fanatik adanmışı bile. Onların kasvetli yolculuklarına dokunmaya ya da müdahale etmeye cesaret edemezdi. Nihai hedefin nerede olduğunu insanlar bilmiyordu. Bazıları Stygia dedi. Bazıları ufkun ötesinde isimsiz bir ada. Diğerleri ise, ölülerin evlerine döndüğü, göz alıcı ve gizemli Vendia diyarı olduğunu söyledi sonuncu olarak. Ama kimse kesin olarak bilmiyordu. Sadece, bir Asura takipçisi öldüğünde, cesedin siyah bir halde, büyük nehir boyunca güneye doğru ilerlediğini bilirlerdi. Devasa bir köle tarafından küreklenen bu tekne. Ve ne tekne, ne ceset, ne de köle, bir daha hiç görülmezdi. Tabii ki, eğer bazı karanlık hikayeler doğruysa, tekneleri güneye kürekleyen, her zaman aynı köleydi. Bu tekneyi hareket ettiren adam, dikkatle incelendiğinde, ten renginin aslında dikkatlice uygulanan pigmentlerin sonucu olduğunu ele veriyordu. Deri bir peştemal ve sandaletler giymişti. Uzun kürekleri, olağanüstü bir yetenek ve güçle savuruyordu. Ama hiç kimse bu kasvetli tekneye yaklaşmadı. Çünkü Asura takipçilerinin lanetli olduğu iyi bilinirdi. Ve bu hacı tekneleri, karanlık bir yıl doluydu. Bu yüzden insanlar, karanlık tekne yanlarından kayarken bir büyü mırıldanır, uzaklaşırlardı. Ve böyle bir şekilde, aslında Kral ve Kontes Albayona'nın kaçışına yardım ettiklerini asla hayal bile edemezlerdi. Büyük nehirde, o siyah ve ince tekneyle ilerlemek tuhaf bir yolculuktu. Nehir, Korotaların doğuya doğru sallandığı yere kadar, yaklaşık 200 mil boyunca, Poyton dağlarının etrafında dolaşıyordu. Sürekli değişen bir rüya gibi, panorama yanlarından süzüldü. Gündüzleri Albayona, küçük kulübede sabırla yatıyordu. Kendisi gibi davrandığı ceset kadar sessizce. Sadece gece geç saatlerde, kölelerin tuttuğu meşalelerin alevinde, İpek yastıklar üzerinde uzanan güzel soyluların eğlence tekneleri nehirden ayrıldıktan sonra, şafakta aceleyle gelen balıkçı tekneleri belirmeden hemen önce, kız dışarı çıkıyordu. Sonra, kurnazca halatlarla yerinde bağlanmış olan uzun küreyi tutarak ona yardım ediyor. Conain ise bu sırada birkaç saatlik uykuyu kapıyordu. Ama kralın dinlenmeye pek vakti yoktu. Arzusunun ateşi onu amansızca sürüklüyor. Ve güçlü bünyesi, bu yıpratıcı teste meydan okuyordu. Hiç duraklamadan güneye doğru ilerlediler. Böylece nehir boyunca kaçtılar. Akan akıntı, geceleri milyonlarca yıldızı yansıtırken, altın güneş ışığı, günler boyunca arkalarında kalıyordu. Kış, güneye doğru hızla ilerlerken, şehirlerin arasından gece vakti geçtiler. Üzerinde sayısız yansımanın zonklayıp nabız attığı ışıklar. Görkemli nehir villaları ve verimli koruluklar geride kaldı. Sonunda, Mavi Poyton dağları üzerlerinde yükseldi. Kat kat, surlar gibi. Tanrılar şahitti ki, o kuleli kayalıklardan savrulan büyük nehir, yürüyen tepelerin arasından birçok hızlı ve köpüklü kataraktla geçti. Conain kıyı şeridini dikkatle taradı.
Ve sonunda uzun küreyi bükerek kıyıya doğru ilerledi. Bir arazi parçası, suyun içine doğru uzanıyordu. Göknar ağaçları, gri renkli ve garip şekilli bir kayanın etrafında, tuhaf bir simetrik halka şeklinde büyümüştü. Bu teknelerin, önümüzdeki kükreme sesini duyduğumuz şelaleyi nasıl aştığı, benim görebileceğimden çok daha fazlası, diye homurdandı. Hedratus söylemişti. Ama işte, buradayız. Atlı bir adamın bizi bekleyeceğini söylemişti ama ortalıkta kimseyi görmüyorum. Gelişimizin haberi buraya önceden nasıl ulaşmış olabilir, onu da bilmiyorum ya, neyse. Kıyıya doğru ilerledi ve teknenin burnunu, alçak kıyıdaki kemerli bir köke bağladı. Sonra suya dalarak, tenindeki kahverengi boyayı yıkadı. Ve doğal renginde, sular damlayan bir şekilde ortaya çıktı. Kulübeden, Hadratus'un kendisi için temin ettiği Akilonya halka zırhını ve kılıcını çıkardı. Bunları giydi. Albayona ise dağ yolculuğuna uygun giysiler kuşanmıştı. Conan tamamen silahlandığında ve kıyıya bakmak için döndüğünde, aniden irkildi. Eli refleksle kılıcına gitti. Çünkü kıyıda, ağaçların altında, siyah pelerinli bir figür duruyordu. Beyaz bir kısrağın ve doru bir savaş atının dizginlerini tutmaktaydı. "Sen kimsin?" diye sordu kral. Diğeri derin bir şekilde eğildi. "Asura'nın takipçisiyim. Bir komut geldi. Ve itaat ettim." "Nasıl oldu da geldin?" diye sordu Conan. Ama diğeri sadece tekrar eğilmekle yetindi. "Seni dağlardan geçirip, ilk Poyt'un kalesine götürmeye geldim. Rehbere ihtiyacım yok," diye yanıtladı Conan. "Bu tepeleri iyi tanırım. Atlar için teşekkür ederim. Ama Kontes ve ben, yanımızda Asura'nın bir yardımcısıyla dolaşarak dikkat çekmektense, yalnız başımıza daha az dikkat çekeriz." Adam derin bir şekilde eğilerek dizginleri Conan'ın eline verdi ve tekneye bindi. Hızlı akıntıda süzülerek, görünmez akıntıların uzaktaki uğultusuna doğru uçup gitti. Conan, şaşkın bir şekilde başını sallayarak Kontes'i kısrağın eğerine kaldırdı. Sonra kendi savaş atına bindi ve gökyüzünü kaplayan kaleyi oluşturan zirvelere doğru at sürdü. Yükselen dağların eteklerinde dalgalanan bu bölge, artık tam bir kargaşa içindeydi. Baronlar feodal bir başkaldırı halindeydi, haydut grupları ise engelsizce dolaşıyordu. Poyt'un, resmi olarak Akilonya'dan ayrıldığını ilan etmişti. Ama artık her anlamda, kalıtsal Kontu Trochero tarafından yönetilen, kendi kendine yeten bir krallıktı. Dalgalı Güney ülkesi, nominal olarak Valerius'u tanımış görünüyordu. Ancak kalelerle korunan geçitlere zorla girmeye çalışmamıştı. Çünkü Poytein'in Kızıl Leopar bayrağı, oralarda meydan okuyan bir şekilde dalgalanıyordu. Kral ve güzel yoldaşı, yumuşak mavi, uzun yamaçlara doğru at sürdüler akşam vakti. Daha yükseğe çıktıkça, dalgalı bölge altlarında, kocaman mor bir örtü gibi yayıldı. Nehirlerin ve göllerin parıltısıyla yanıyor. Geniş tarlaların sarı ışığı ve uzak kulelerin beyaz parıltısı göz alıyordu. Önlerinde ve çok yukarıda, Poytein'in ilk direniş noktası belirmişti. Dar bir geçide hükmeden güçlü bir kale. Kızıl bayrağı, berrak mavi gökyüzünde dalgalanıyordu. Oraya varmadan önce, parlatılmış zırhlı bir şövalye grubu ağaçların arasından fırladı. Ve liderleri, sert bir sesle yolculara durmalarını emretti. Uzun boylu, güneyin koyu gözlerine ve kuzgun siyahı saçlarına sahip adamlardı. "Durun efendim, işinizi ve neden Poytein'e doğru sürdüğünüzü belirtin." "O halde Poyt'un isyan mı ediyor?" diye sordu Conan, diğerini dikkatle izleyerek. Akilonya teçhizatlı bir adamın, bir yabancı gibi durdurulup sorgulanması bundan mı? "Günümüzde Akilonya'dan birçok haydut çıkıyor," diye yanıtladı diğeri soğuk bir sesle. "İsyan söz konusu olduğunda, eğer bir gaspçıyı reddetmek demek istiyorsan, evet, Poyt'un isyan halindedir. Ölü bir adamın anısına hizmet etmeyi, yaşayan bir köpeğin asası altında ezilmeye tercih ederiz." Conan kaskını çıkardı. Siyah yelesini geriye doğru sallayarak, konuşan adama dalgın bir şekilde baktı. Poytonlu şövalye, dehşetle irkilerek baka kaldı. "Cennetin azizleri," diye nefes nefese kaldı. "Kral, hayatta." Diğerleri çılgınca bakıştı. Ve ardından, hayret ve sevinç dolu bir kükreme yükseldi. Conan'ın etrafını sardılar. Savaş çığlıkları atarak ve kılıçlarını sallayarak, aşırı duygularıyla onu selamladılar. Poyton savaşçılarının övgü dolu coşkusu, çekingen bir adamı ürkütecek kadar büyüktü. "Ah, Kont Trochero sizi görünce sevinç gözyaşları dökecek, efendim," diye bağırdı biri. "Evet,
ya Prospero, diye haykırdı bir diğeri. General, hüzün dolu bir örtüye sarılmış gibiydi. Gece gündüz kendine lanet ediyordu. Valkya'ya zamanında ulaşamadığı ve kralının yanında ölemediği için. Şimdi imparatorluk için saldıracağız, diye bağırdı bir başkası, büyük kılıcını başının üzerinde döndürerek. Selam sana Conan. Poyt'un kralı. Etrafındaki parlak çeliğin çınlaması ve alkışların gürültüsü, çevreden yükselen kuşları ürküttü. Kuşlar, ağaçların üzerinden rengarenk bulutlar halinde havalandı. Sıcak güney kanı alevlenmişti. Ve onlar, yeni buldukları egemenlerinin kendilerini hemen savaşa ve yağmaya götürmesini istiyorlardı. Emriniz nedir, efendim, diye bağırdılar. Birimiz önden gitsin ve Poytain'e geldiğinizin haberini versin. Her kulede pankartlar dalgalanacak. Güller, atınızın ayaklarının altını halı gibi kaplayacak. Ve tüm güneyin güzelliğiyle şövalyeliği, size hak ettiğiniz onuru verecek. Conan başını salladı. Sadakatinizden kim şüphe edebilir ki? Ama rüzgarlar bu dağların üzerinden esiyor. Düşmanlarımın ülkesine ulaşıyor. Ve onların, benim yaşadığımı bilmesini istemem. Henüz değil. Beni Troçero'ya götürün ve kimliğimi gizli tutun. Böylece, şövalyelerin bir zafer alayı gibi planladığı yürüyüş, daha ziyade gizli bir kaçış halini aldı. Aceleyle yolculuk ettiler. Her geçişte, nöbetçi kaptana fısıldanan sözler dışında hiç konuşmadılar. Ve Conan, miğferinin siperliğini indirerek aralarında sürdü atını. Dağlar, sadece kanun kaçakları ve geçitleri koruyan asker garnizonları tarafından kullanılmıyordu. Zevk düşkünü Poytain'lıların, o sert kayalıklardan az bir geçim koparma arzusuna ihtiyaçları yoktu. Güney Sıra dağlarının ardında, zengin ve güzel Poytain ovaları Aliman Nehri'ne kadar uzanıyordu. Ancak nehrin ötesi, Zingara topraklarıydı. Şimdi bile, kış, dağların ötesinde yaprakları çıtırdatırken, uzun ve zengin otlar, Poytain'in ünlü olduğu atların ve sığırların otladığı ovalarda dalgalanıyordu. Palmiye ağaçları ve portakal koruları güneşe gülümsüyor. Muhteşem mor, altın ve kızıl kaleler ile şehirler, altın ışığı yansıtıyordu. Burası sıcaklık ve bolluk diyarıydı, güzel adamların ve vahşi savaşçıların yurduydu. Sadece sert araziler, sert erkekler yetiştirmezdi. Poytain, açgözlü komşularla çevriliydi ve oğulları, durmaksızın süren savaşlarda dayanıklılığı öğrenmişti. Kuzeyde topraklar dağlar tarafından korunuyordu. Ancak güneyde, Poytain ovalarını Zingara ovalarından sadece Aliman ayırıyordu. Ve o nehir, bir kez değil, 1000 kez kırmızı akmıştı. Doğuda Argos, onun da ötesinde ise gururlu ve açgözlü bir krallık olan Oför yer alıyordu. Poytain şövalyeleri, kılıçlarının ağırlığı ve keskinliğiyle topraklarını korumuşlardı. Bu yüzden rahatlığı ve tembelliği hiç bilmemişlerdi. Böylece Conan, kısa sürede Kont Troçero'nun kalesine ulaştı. Conan, zengin bir odada. Film gibi ince perdelerinden sıcak bir esintinin estiği ipek bir divanda oturuyordu. Troçero ise odada bir panter gibi yürüyordu. İnce, kadınsı bir bele, ama bir kılıç ustasının omuzlarına sahip. Yıllara meydan okuyan huzursuz bir adamdı. Sizi Poytain kralı ilan edelim, diye ısrar etti Kont. Bırakın o kuzey domuzları, boyunlarını büküldükleri boyunduruğa taksınlar. Güney hala sizin. Burada yaşayın ve bize hükmedin. Çiçekler ve palmiyeler arasında. Ama Conan başını salladı. Dünyada ondan daha asil bir toprak yoktur, Kontum. Ama ne kadar cesur oğulları olursa olsun, tek başına duramaz. Nesiller boyu tek başına durdu, diye karşılık verdi Troçero, kendi soyunun kıskanç gururuyla. Her zaman Akilonya'nın bir parçası değildik. Biliyorum. Ama koşullar artık eskisi gibi değil. Tüm krallıklar, birbirleriyle savaşan prensliklere bölündü. Dükalıkların ve özgür şehirlerin günleri geride kaldı, imparatorlukların devri geldi. Hükümdarlar imparatorluk hayalleri kuruyor. Ve güç, sadece birlik içindedir. O zaman Zingra'yı Poytain ile birleştirelim, diye savundu Troçero. Yarım düzine prens birbirine karşı mücadele ediyor ve ülke iç savaşlarla parçalanıyor. Onu eyalet eyalet fethedeceğiz ve sizin topraklarınıza katacağız. Sonra Zingaralıların yardımıyla Argos'u fethedeceğiz. Ve Oför'ü, bir imparatorluk inşa edeceğiz. Conan yine başını salladı. Başkaları imparatorluk hayalleri kursun. Ben sadece bana ait olanı tutmak istiyorum. Kan ve ateşle kurulmuş bir imparatorluğu yönetmek istemiyorum. Tahtı ele geçirmek,
Tebaana yardım etmek ve onların onayıyla onları yönetmek başka bir şeydir. Yabancı bir diyarı boyun eğdirip korkuyla yönetmek başka bir şey. Ben ikinci bir Valerius olmak istemiyorum. Hayır Trochero. Tüm Akilonya'ya hükmedeceğim, daha fazlasına değil. Ya da hiçbir şeye hükmetmeyeceğim. O zaman bizi dağların üzerinden geçir, Nemedyalıları vuralım. Conan'ın sert gözleri takdirle parladı. Hayır Trochero. Bu boşa bir fedakarlık olurdu. Krallığımı geri kazanmak için ne yapmam gerektiğini sana söyledim. Ahriman'ın kalbini bulmam gerek. Tırnak işareti. Ama bu delilik, diye itiraz etti Trochero. Bir keşişin hezeyanları. Sapkın bir rahip ve deli bir cadının mırıldanmaları. Valkya'dan önce çadırımda değildin, diye cevapladı Conan kasvetli bir şekilde. İstemsizce sağ bileğine bakarak. Orada mavi izler hala hafifçe görünüyordu. Ordumun çiçeğinin, uçurumlardan aşağı yuvarlandığını görmedin. Hayır Trochero, ikna oldum. Haltot'un ölümlü bir insan değil. Ve ona karşı ancak Ahriman'ın kalbiyle durabilirim. Bu yüzden, yalnız başıma Kordava'ya gidiyorum. Ama bu çok tehlikeli, diye itiraz etti Trochero. Hayat zaten tehlikeli, diye homurdandı kral. Akilonya kralı olarak değil. Ya da bir Poyt'un şövalyesi olarak değil. Eski günlerde Zingara'da at sürdüğüm gibi, gezgin bir paralı asker olarak gideceğim. Ah, Alimane'nin güneyinde, o topraklar ve sularda yeterince düşmanım var. Birçoğu beni Akilonya kralı olarak bilmez, beni Barahanlı Conan olarak. Ya da kara korsanların amrası olarak hatırlar. Ama oralarda benim de arkadaşlarım var, kendi özel nedenleriyle bana yardım edecek adamlarım var. Hafifçe anımsatan bir sırıtış dudaklarına dokundu. Trochero çaresizce ellerini indirdi ve yakındaki bir divanda oturan Albayona'ya baktı. Şüphelerinizi anlıyorum efendim, dedi kadın. Ama ben de o madeni parayı Asura tapınağında gördüm. Bakın, Hedretus bunun, Aheron'un düşüşünden 500 yıl öncesine ait olduğunu söyledi. Eğer Haltot'un, o madeni paranın üzerinde resmedilen adamsa ve majestelerinin yemin ettiği gibi, o kişi ise, bu adam sıradan bir büyücü olamaz. Diğer hayatında bile, yaşam yılları insanlarınki gibi değil, yüzyıllarla sayılıyor demektir. Trochero cevap vermeden önce, kapıda saygılı bir tıklama duyuldu ve bir ses yükseldi. Efendim, kalede gizlice dolaşan bir adam yakaladık. Misafirinizle konuşmak istediğini söylüyor. Emirlerinizi bekliyorum. Akilonya'dan bir casus, diye tısladı Trochero, hançerine davranarak. Ama Conan sesini yükselterek seslendi. Kapıyı açın, onu göreyim. Kapı açıldı ve içeriye, sert görünümlü iki silahlı muhafızın kollarından tuttuğu bir adam girdi. Zayıf bir adamdı, koyu renkli, kapüşonlu bir cübbe giymişti. Asura'nın takipçisi misin, diye sordu Conan. Adam başını salladı. Silahlı askerler şok içinde, tereddütle Trochero'ya baktılar. Söz güneye ulaştı, dedi adam. Alimane'nin ötesinde sana yardım edemeyiz. Çünkü tarikatımız güneye doğru daha fazla gitmez. Doğuya doğru, Korota boyunca uzanır. Ama şunu öğrendim, Taraskus'tan Ahriman'ın kalbini alan hırsız, Kordava'ya hiç ulaşamadı. Poytun dağlarında, soyguncular tarafından öldürüldü. Mücevher, gerçek doğasını bilmeyen çete şefinin eline geçti. Ve çetesi Poytun şövalyeleri tarafından yok edilince, mücevheri Kotlu bir tüccar olan Zoratus'u satmış. Conan ayağa fırlamıştı, heyecanlıydı. Peki ya Zoratus? 4 gün önce, küçük bir silahlı hizmetkar grubuyla birlikte, Argos'ta gitmek üzere Alimane'yi geçti. Böyle zamanlarda Zingra'yı geçmek aptallık, dedi Trochero. Evet, nehir boyunca zamanlar zorlu. Ama Zoratus cesur bir adamdır. Ve kendi bildiği yolda pervasızdır. Mücevhere bir alıcı bulma umuduyla Mesentaya'ya ulaşmak için büyük bir acele içinde. Belki de onu sonunda Stygia'da satmayı umuyordur. Belki de gerçek doğasını tahmin ediyordur. Her neyse, Poytun sınırları boyunca kıvrılan uzun yolu takip edip sonunda Mesentaya'dan uzaktaki Argos'a gelmek yerine, Doğu Zingra'nın hemen karşısına geçti. Daha kısa ve doğrudan olan izleri takip etti. Conan, yumruğunu masaya öyle bir vurdu ki, büyük tahta titredi. O zaman, Krom aşkına, şans sonunda benim için zar attı. Bir at Trochero. Ve özgür bir yoldaşın zırhını getirin. Zoratus yol alalı çok olmuş, ama onu takip edersem, dünyanın sonuna kadar takip etsem bile, onu yakalamam uzun sürmeyecek. Şafakta Conan, Alimane'nin sığ sularında atını geçti ve güneydoğuya uzanan geniş kervan yoluna
Ulaştı. Arkasında, daha uzak kıyıda Trochero, sessizce atının başında oturdu. Çelik kaplı şövalyeler. Sabah esintisinde, uzun katlar üzerine katlanan kumaşlarda Poitiers kızıl leoparı havada süzülüyordu. Sessizce oturdular. O parlak çelik giymiş, koyu saçlı adamlar. Ta ki krallarının silüeti, uzaklığın maviliğinde kaybolup gün doğumuna doğru beyazlaşana dek. Conan, Trochero'nun hediyesi olan büyük, siyah bir aygıra biniyordu. Artık Akilonya zırhını giymiyordu. Tasması, onu her ırktan adamın bulunduğu özgür şirketlerin bir gazisi olarak ilan ediyordu. Başlığı, sade bir renkte, ezik ve hırpalanmış bir moryondu. Hauberk'in derisi ve zırhlı ağı, birçok sefer yapmış gibi aşınmış ve parlak görünüyordu. Kızıl pelerini ise zırhlı omuzlarından dikkatsizce akıyordu, yırtık ve lekeliydi. Bir gün servetin zirvesinde, yağmalama ve zenginlik içinde. Bir sonraki gün ise boş bir çanta ve iyice sıkılmış bir kemerle. Her şeyi bilen kiralık bir dövüşçü gibi görünüyordu. Ve görünüşünden çok, rolü hissediyordu. Eskilerin uyanışı, anılar. Eski, vahşi, çılgın ve görkemli günlerin yeniden canlanışı. Gezgin bir paralı askerken, imparatorluk yoluna ilk adımını attığı günler. Gürültülü, kavga eden, içen, macera peşinde koşan. Yarını düşünmeden sadece parıldayan bir bira, kırmızı dudaklar ve keskin bir kılıç isteyen. Dünyanın tüm savaş alanlarında sallanan bir kılıç. Bilinçsizce, eski alışkanlıklarına geri döndü. Duruşunda, atına oturuş şeklinde, yeni ve kendinden emin bir tavır belirginleşti. Yarı unutulmuş yeminler, doğal bir şekilde dudaklarına yükseldi ve binerken. Birçok tozlu yolda ya da kanlı tarlada. Pervasız arkadaşlarıyla birlikte birçok meyhanede koro halinde kükrediği eski şarkılarını mırıldandı. Sürdüğü, huzursuz bir topraktı. Genellikle nehirde devriye gezen, Poitiers'den gelen baskınlara karşı tetikte olan süvari birliklerinden. Hiçbir yerde eser yoktu. İç çekişmeler, sınırları korumasız bırakmıştı. Uzun, beyaz yol, ufuktan ufka çıplak uzanıyordu. Yüklü deve kervanları, gürültülü arabalar ya da gürültülü sürüler artık üzerinde hareket etmiyordu. Sadece ara sıra, deri ve çelik giymiş, şahin yüzlü süvari grupları. Sert gözlü adamlar. Birlikte duruyor ve temkinli biniyorlardı. Bunlar, Conan'ı arayan bakışlardı. Ama yalnız binicinin kuşamını aramaya devam ettiler. Yağma sözü vermeyen, sadece sert darbeler vadeden bir kuşam. Köyler kül halinde ve terk edilmişti, tarlalar ve çayırlar boş duruyordu. Bugünlerde sadece en cesur olanlar yollarda dolaşırdı ve yerli halk. İç savaşlarda, nehrin dört bir yanından gelen baskınlarla büyük bir kayıp görmüştü. Daha sakin zamanlarda yol, Argos'tan Messentaya'ya, Poitiers'e binen ya da geri dönen tüccarlarla dolup taşırdı. Ama şimdi, en akıllıca olanı bulmuşlardı. Doğuya, Poitiers'den giden yolu takip etmek ve sonra güneyde, Argos'un üzerinden aşağıya inmek. Daha uzundu, ama daha güvenliydi. Sadece son derece pervasız bir adam Zingara'dan geçen bu yolda hayatını ve eşyalarını riske atabilirdi. Güney ufku, gece ve gündüz alevlerle çevriliydi, dağılmış duman sütunları yukarı doğru süzülüyordu. Şehirlerde ve ovalarda Güneyliler ölüyor, tahtlar devriliyor ve kaleler alevler içinde kalıyordu. Conan, profesyonel bir dövüşçünün eski dürtüsünü hissetti, atını döndürmek ve çatışmaya, yağmalamaya dalmak. Eski zamanlardaki gibi, neden bir halkın yönetimini yeniden kazanmak için uğraşsın ki? Kendisini çoktan unutmuş bir halkın, neden bir bataklık ateşinin, neden sonsuza dek kaybolmuş bir tacın peşinden koşacaktı? Neden unutulmuşluğu aramasın? Savaşın ve yağmurun, daha önce onu bu kadar sık sarmış olan kırmızı dalgalarında kaybolmasın? Gerçekten de, başka bir yerde kendi krallığını ortaya çıkaramaz mıydı? Dünya demir çağına, savaşa ve emperyalist hırslara gömülmüştü. Güçlü bir adam, ulusların kalıntıları üzerinde yüce bir fatih olarak yükselebilirdi. Neden kendisi olmasın? Tanıdık şeytanı kulağına fısıldadı ve kanunsuz, kanlı geçmişinin hayaletleri üzerine çöktü. Ama o geri dönmedi. Yoluna devam etti, ilerledikçe giderek daha da kararan bir arayışı takip etti. Ta ki bazen, asla ulaşamayacağı bir hayalin peşinden gidiyormuş gibi görünene dek. Siyah aygırı, cesaret edebildiği kadar hızlı sürdü. Ama uzun, beyaz yol, önünde ufuktan ufka çıplaktı. Uzun bir başlangıçtı.
Zoratus vardı. Ama Conain yüklü tüccarların seyahat edebileceğinden daha hızlı gittiğini bilerek istikrarlı bir şekilde sürmeye devam etti. Ve böylece Kont Valbrosso'nun kalesi. Çıplak bir tepede bir akbaba gibi oturan ve yola bakan o kale göründü. Valbrosso, silahlı adamlarıyla aşağı indi. Zayıf ve esmer bir adamdı, parıldayan gözleri ve yırtıcı bir kuş gagası gibi burnu vardı. Siyah plaka zırh giymişti ve ardından sınır savaşlarının siyah bıyıklı şahinleri olan, kendisi kadar açgözlü ve acımasız 30 mızrakçı geldi. Son zamanlarda kervanların kazancı düşüktü ve Valbrosso, yolları yoğun trafikten mahrum bırakan iç savaşlara lanet etti. Oysa onları, serbest bırakıldığı komşularıyla kendisini baş başa bıraktığı için kutsamıştı. Kendi kulesinden gördüğü bu yalnız biniciden pek bir şey ummamıştı. Ama değirmenine gelen her şey un olmaya değerdi. Deneyimli bir gözle, Conan'ın yıpranmış zırhına, koyu ve yara izli yüzüne baktı. Sonuç, Kimörlü'yü geçen diğer binicilerle aynıydı, boş bir çanta ve hazır bir bıçak. "Sen kimsin, alçak?" diye sordu. "Argos için bir paralı asker," diye yanıtladı Conan. "Hangi önemli isimler? Bir özgür yoldaş için yanlış yöne gidiyorsun," diye homurdandı Valbrosso. "Güneyde çatışmalar iyi ve yağmalama da var. Benim şirketimi katıl. Aç kalmayacaksın. Yol hala soyulacak şişman tüccarlardan dolayı boş. Ama ben de serserilerimi ve arabamı güneye götürüp satmak istiyorum. Kılıçlar, en güçlü görünen tarafa doğru hareket eder." Conan hemen cevap vermedi. Çünkü açıkça reddederse, Valbrosso'nun silahlı adamları tarafından anında saldırıya uğrayabilirdi. Kararını vermesine fırsat kalmadan, Zingaran tekrar konuştu. "Siz özgür şirketlerin serserileri, insanları konuşturmanın numaralarını her zaman bilirsiniz. Bir esir aldım. Yakaladığım son tüccar. Mitra adına, bir haftadır gördüğüm tek adam. Ve o alçak, çok inatçı. Demir bir kutusu var. Sırrı bize meydan okuyor ve onu açmaya ikna edemedim. Istar adına, oradaki tüm ikna yöntemlerini bildiğimi sanıyordum. Ama belki siz, deneyimli bir özgür yoldaş olarak, benim bilmediğim bazı şeyleri biliyorsunuzdur. Her neyse, benimle gel, ne yapabileceğini gör." Valbrosso'nun sözleri Conan'ı anında kararlaştırdı. Bu çok benziyordu Zoratus'a. Conan tüccarı tanımıyordu. Ama böyle zamanlarda Zingaran yolundan geçmeye çalışacak kadar inatçı olan herhangi bir adam, muhtemelen işkenceye karşı koyacak kadar inatçı olmalıydı. Valbrosso'nun yanına girdi ve dağınık yolda zirveye, Sıska Kale'nin bulunduğu tepeye çıktı. Bir silahlı adam olarak kontun arkasında biniyordu. Ama alışkanlık onu dikkatsiz kılmıştı ve Valbrosso buna aldırmadı. Sınırda geçirdiği yıllar konta öğretmişti ki, sınır, kraliyet sarayı değildi. Paralı askerlerin bağımsızlığının farkındaydı. Kılıçlarının arkasında birçok kralın taht yolunda yürüdüğünü biliyordu. Kuru bir hendek vardı. Bazı yerlerde yarısı enkazla doluydu. Köprüden ve kapının kemerinden geçtiler. Geride, asma kapı somurtkan bir gürültüyle düştü. Çıplak bir avluya girdiler, dağınık çimenlerle kaplanmıştı ve ortasında bir kuyu vardı. Silahlı askerler için kulübeler vardı ve kadınlar, kapılardan ya da pencerelerden gösterişli bir şekilde süslenmiş bir halde bakıyordu. Paslı zırhlı savaşçılar, kemerlerin altındaki taşlarda zar atıyordu. O, soylu bir adamın kalesinden çok, bir haydut barınağı gibiydi. Valbrosso atından indi ve Conan'a peşinden gelmesini işaret etti. Bir kapıdan geçip tonozlu bir koridora girdiler. Orada, taş merdivenlerden aşağı inen yara izli, sert görünümlü bir adam tarafından karşılandılar. Muhafızların kaptanı olduğu belliydi. "Nasıl Biloso?" diye sordu Valbrosso, "konuştu mu?" "İnatçı," diye mırıldandı Biloso, Conan'a şüpheli bakarak. Valbrosso bir yemin savurdu ve dolambaçlı merdivenleri öfkeyle yukarı tırmandı. Ardından Conan ve kaptan geliyordu. Yukarı çıkarlarken, bir adamın ölümlü acı içindeki inlemeleri duyulabilir hale geldi. Valbrosso'nun işkence odası yukarılardaydı, aşağıdaki zindanda değil. O odada, deri pantolon giymiş zayıf, kıllı bir adam çömelmiş. Dana kemiği kemirir gibi, işkence makinelerinin yanında duruyordu. Raflar, çizmeler, kancalar ve insan zihninin eti yırtmak, kemikleri kırmak, damarları ve bağları koparmak için tasarladığı tüm o aletler. Bir askının üzerinde bir adam çıplak gerilmiş durumdaydı ve Conan, ona bir bakışta onun ölmekte olduğunu anladı. Uzuvlarının ve vücudunun doğal olmayan uzaması,
Çıkmış eklemleri ve adlandırılamayan yırtıkları anlatıyordu. Esmer, zeki yüzlü bir adamdı, şahin gibi burnu ve hızlı, koyu gözleri vardı. Şimdi o gözler buğulanmıştı ve kan, çekilen acıyla pıhtılaşmıştı, yüzünde acının çiğliği parlıyordu. Dudakları, kararmış diş etlerinden geriye çekilmişti. İşte kutu. Valbroso acımasızca, yerde duran küçük ama ağır bir demir sandığı tekmeledi. Detaylı bir şekilde oyulmuştu. Küçük kafatasları ve kıvranan ejderhalar merakla iç içe geçmişti. Ama Conan bunu açmak için kullanılabilecek bir kulp veya mandal göremedi. Ateş izleri, balta, balyoz ve keski çizikleri üzerinde görünüyordu. "Burası köpeğin hazine kutusu," dedi Valbroso öfkeyle. "Güneyde tüm adamlar Zorathus'u ve onun demir sandığını bilir. Mitra bilir içinde ne olduğunu. Ama sırrını vermeyecek. Zorathus. O zaman doğruydu. Aradığı adam önünde duruyordu. Conan'ın kalbi boğucu bir şekilde çarptı. Kıvranan bedenin üzerine eğildi, ama bu ateşli merakından hiçbir iz göstermedi. "O ipleri gevşet, alçak," diye işkenceciye sertçe emretti. Valbroso ve kaptanı şaşkınlıkla baktı. Conan, dalgınlığıyla imparatorluk tonunu kullanmıştı ve deri giymiş kaba adam, o sesteki emrin bıçak gibi keskin sivriliğine içgüdüsel olarak itaat etti. Yavaşça uzaklaştı, çünkü aksi takdirde iplerin gevşemesi, eklemleri daha fazla esnediği için yırtılmış beden için büyük bir işkence olacaktı. Yakında duran bir şarap kabına uzanan Conan, kabın kenarını zavallı kişinin dudaklarına dayadı. Zorathus spazmotik bir şekilde yutkundu, sıvı, ağır kalbini barındıran göğsünden aşağı süzülüyordu. Kanlı gözlerin içinde bir tanıma parıltısı belirdi ve köpükle bulaşmış dudaklar aralandı. Onlardan, Kotik dilinde ağır bir inleme çıktı. "O zaman bu ölüm mü? Uzun acı sona erdi mi? Çünkü bu, Valkya'da ölen Kral Conan. Ve ben ölüler arasındayım." "Ölmemişsin," dedi Conan. "Ama ölüyorsun. Artık işkence görmeyeceksin, bunu ben halledeceğim. Ama sana daha fazla yardımcı olamam. Ölmeden önce, söyle bana. Demir kutunu nasıl açacağımı söyle." Tırnak işareti. "Demir kutum," diye mırıldandı Zorathus, sayıklayarak ve kopuk ifadelerle. Kuroşa'nın alevli dağları arasında, kutsal olmayan ateşlerde dövülmüş sandık. Metalini hiçbir keski kesemez. Ne hazineler taşıdı dünyanın bir ucundan diğer ucuna. Ama şu anki gibi bir hazineyi hiç tutmadı. "Nasıl açacağımı söyle," diye ısrar etti Conan. "Bu artık sana fayda sağlamaz, ama bana yardım edebilir." "Evet, sen Conan'sın," diye mırıldandı Kotiyan. "Seni Tarantia'nın büyük halk salonunda tahtta otururken gördüm. Tacın başındaydı, elinde asan vardı. Ama sen öldün. Valkya'da öldün. Ve bu yüzden kendi sonumun yaklaştığını biliyorum." "Köpek ne diyor?" diye sordu Valbroso sabırsızca, Kotik dilini anlamayarak. "Kutuyu nasıl açacağımızı bize söyleyecek mi?" Sanki bu ses, göğsü bükülmüş Zorathus'ta bir yaşam kıvılcımı uyandırmış gibi. Kan bürümüş gözlerini konuşana doğru çevirdi. "Sadece Valbroso'ya söyleyeceğim," diye zingaran dilinde nefes nefese konuştu. "Ölüm üzerimde. Bana yaklaş, Valbroso." Kont öyle yaptı, esmer yüzü açgözlülükle aydınlanmıştı. Arkasından, somurtkan kaptanı Biloso da daha yaklaştı. "7 kafatasını sırayla arkasına bastırın," diye nefes nefese söyledi Zorathus. "Sonra kapağın üzerinde kıvranan ejderhanın başına bas. O zaman küreyi ejderhanın pençeleriyle bastır. Bu, mandalın sırrını açığa çıkarır." "Çabuk, kutu," diye bağırdı Valbroso yemin ederek. Conan onu kaldırıp bir kürsüye koydu. Valbroso ise onu omzuyla kenara itti. "Açayım," diye bağırdı Biloso, öne doğru atılarak. Valbroso ona lanet etti, açgözlülüğü siyah gözlerinde yanıyordu. "Sadece ben açacağım," diye bağırdı. Eli içgüdüsel olarak kabzasına giden Conan, Zorathus'a baktı. Adamın gözleri donuk ve kanlıydı, ama Valbroso'nun üzerinde sabitlenmiş. Yanan bir şiddet barındırıyordu. Ve ölen adamın dudaklarında kasvetli, çarpık bir gülümseme mi vardı? Tüccar, onun öleceğini öğrenene kadar sırrı vermemişti. Conan, ölen adam onu izlerken bile Valbroso'yu izlemek için döndü. Kapağın kenarında, garip ağaçların dalları arasında birbirine dolanmış 7 kafatası oyulmuştu. Bir kakma ejderha, süslü arabeskler arasında kapağın üstünde kıvranıyordu. Valbroso kafataslarını aceleyle bastırdı ve baş parmağını ejderhanın oyma kafasına bastırırken, keskin bir şekilde küfretti, elini çekip acıyla içine çekti. "Oymalarda keskin bir nokta var,"
diye hırladı. Başparmağımı deldi. Ejderhanın pençelerinde tuttuğu altın topu bastırdı ve kapak aniden açıldı. Gözleri altın bir alevle parlıyordu. Sersemlemiş zihinleriyle, oyma kutunun parlayan bir ateşle dolu olduğunu, bu ateşin kenarlardan döküldüğünü ve titreyen tabakalar halinde havada damladığını fark ettiler. Biloso bağırdı ve Valbros'o nefesini içine çekti. Conan ayağa kalktı, konuşamıyordu, beyni o yangının büyüsüne kapılmıştı. Mitra, ne mücevher. Valbrosso'nun eli kutuya daldı. Odayı parlaklıkla dolduran, parıltılı büyük bir kızıl küre ile dışarı çıktı. Valbrosso, bu ışığın altında bir ceset gibi görünüyordu. Ve ölmekte olan adam. Gevşemiş askıda çılgınca ve aniden güldü. "Aptal," diye bağırdı. "Mücevher senin. Sana ölümü veriyorum." Başparmağındaki çizik. Ejderhanın kafasına bak, Valbrosso. Hepsi döndü, baktı. Küçük ve donuk bir şekilde parlayan bir iğne yükselmişti açık ve oyma ağızdan. "Ejderhanın dişi," diye bağırdı Zoratis. "Zehirle dolu, siyah Stygian akrebinin zehriyle." "Aptal, aptal. Zoratus'un kutusunu çıplak elle açacağını mı sandın? Ölüm, artık ölü bir adamsın." Ve dudaklarında kanlı köpükle öldü. Valbrosso sendeledi, bağırdı. "Ah, Mitra, yanıyorum," diye haykırdı. "Damarlarımda sıvı bir ateş yarışıyor. Eklemlerim patlıyor. Ölüm, ölüm." Kafası düştü ve yere yığıldı. Bir anlık korkunç kasılmalar. Uzuvların doğaüstü, korkunç pozisyonları. Sonra adam o duruşta dondu. Cam gibi gözleri korkuyla yukarı bakıyor, dudakları kararmış diş etlerinden geriye çekilmişti. "Öldü," diye mırıldandı Conan, mücevheri, yuvarlandığı yerde, Valbrosso'nun sertleşen elinden alarak. Yerde, titreyen bir gün batımı ateşi havuzu gibi yatıyordu. "Öldü," diye mırıldandı Biloso, gözlerinde bir delilikle. Sonra hareket etti. Conan hazırlıksız yakalanmıştı, gözleri kamaşmış, beyni büyük mücevherin aleviyle sersemlemişti. Biloso'nun niyetini ancak, kaskına korkunç bir güçle vurduğunda fark etti. Mücevherin parıltısı daha kırmızı bir alevle doldu ve darbenin etkisiyle dizlerinin üstüne çöktü. Ayak sesleri, öküz gibi bir acı sesi duydu. Şaşkındı ama tamamen kendinden geçmiş değildi. Biloso'nun demir bir aleti yakaladığını ve eğilirken kafasına vurduğunu fark etti. Sadece miğferi kafatasını kurtarmıştı. Sendeledi, kılıcını çekti, sarsılarak gözlerindeki solukluğu kaybetmeye çalıştı. O da, başı dönen bakışları önünde dönüyordu. Ama kapı açıktı ve hızlı adımlar dolambaçlı merdivenlerden aşağıya doğru azalıyordu. Odada vahşi işkenceci, göğsünün altındaki yara yüzünden hayatını büyük, nefes nefese bir sesle bitiriyordu. Ve Ahriman'ın kalbi gitmişti. Conan, elinde kılıçla odadan çıktı. Miğferinin altından yüzüne kan süzülüyordu. Sarhoş gibi merdivenlerden aşağı koştu. Aşağıdaki avluda çelik çıngırtısı, bağırışlar ve ardından çılgın bir nal sesi duydu. Bahçeye koşarak girdiğinde, silahlı askerlerin etrafta dolaştığını, kadınların şaşkınlıkla çığlık attığını gördü. Arka kapı açıktı ve muhafız, mızrağının karşısında başı yarılmış halde yatıyordu. Hala dizginleri üzerinde olan atlar eğerlenmişti ve avluda kişneyerek koşuyordu. Aralarında Conan'ın siyah aygırı da vardı. "Deli," diye uluyordu bir asker, ellerini sıkarken beyinsizce koşarak. Kaleden deli bir köpek gibi çıktı, sağa sola kılıç vurdu. Biloso deliye döndü. "Lord Valbrosso nerede? Hangi yöne gitti?" diye bağırdı Conan. Herkes dönüp yabancının kan lekeli yüzüne ve çıplak kılıcına baktı. "Arka taraftan," diye bağırdı bir kadın, doğuyu işaret ederek. Bir başkası ise bağırıyordu, "Bu serseri kim?" "Biloso, Valbrosso'yu öldürdü," diye bağırdı Conan. Silahlı adamlar kararsızca ona doğru ilerlerken, aygırın yelesini kavrayıp üzerine atladı. Bu haberle vahşi bir gürültü patladı, ama verdikleri tepki tam da beklediği gibiydi. Kapıları kapatıp onu esir almak ya da efendilerinin intikamını almak için kaçan katili takip etmek yerine, sözleriyle daha da büyük bir kafa karışıklığına düşmüşlerdi. Valbrosso'nun kalesindeki bu kurtlar, sadece korkuyla birbirine bağlanmıştı. Ne kaleye ne de birbirlerine sadakatleri vardı. Avluda kılıçlar çarpışmaya başladı ve kadınlar çığlık attı. Tüm bunların ortasında, Conan'ın arka kapıdan fırladığını kimse fark etmedi. Tepeden aşağı gürleyerek indi. Geniş ova önünde yayılıyordu ve tepenin ötesinde kervan yolu ikiye ayrılıyordu. Bir kolu güneye gidiyordu, diğeri doğuya. Ve doğu yolunda,
Alçakça eğilmiş, güçlü bir şekilde ilerleyen başka bir binici gördü. Düzlük, Conan'ın bakışları önünde yüzüyordu, güneş ışığı yoğun, kırmızı bir sis gibiydi. Eğerini sararak akan yeleği eliyle kavradı. Kan, zırhına yağıyordu ama aygırını amansızca sürdü. Arkasında, tepedeki kaleden dumanlar yükselmeye başladı. Kont'un cesedi, mahkumunun yanında unutulmuş ve dikkate alınmamış halde yatıyordu. Güneş batıyordu. Parlak, kırmızı gökyüzünde iki siyah figür kaçıyordu. Aygır taze değildi. Ama Biloson'un bindiği at da değildi. Büyük canavar, canlılığının derin rezervlerini çağırarak güçlü bir şekilde karşılık verdi. Zingara'nın neden kaçtığını, yaralı beynini tahmin etmek için zorlayarak düşündü Conan. Belki de o alevli mücevherin içinde gizlenen delilikten doğan, mantıksız bir panik Biloson'u sarmıştı. Güneş batmıştı, beyaz yol. Hayaletimsi bir alacakaranlıkta soluk bir parıltıydı ve gitgide kararıyordu. Mor karanlık tam önlerindeydi. Aygır nefes nefese, zorlanarak çalıştı. Arazi değişiyor, alacakaranlık çöküyordu. Çıplak ovalar yerini meşe ve kızılcık ağacı yığınlarına bıraktı, uzakta düşük tepeler yükseliyordu. Yıldızlar yanıp sönmeye başladı. Aygır nefesini tuttu ve yolunda sarsılarak durdu. Ama önünde, ufuktaki tepelere kadar uzanan yoğun bir orman yükseliyordu ve o ormanla kendisi arasında. Conan kaçağın loş karaltısını gördü. Avını her adımda yaklaştığını görerek endişeli aygırını teşvik etti. Toynak seslerinin üzerinde, gölgelerden garip bir çığlık yükseldi. Ama ne takip eden ne de peşinden koşulan buna aldırmadı. Yolun üzerinden sarkan dalların altından süzülürken neredeyse yan yanaydılar. Conan'ın dudaklarından kılıç gibi şiddetli bir çığlık yükseldi. Soluk, oval bir yüz ona döndü, yarı görünen bir elle bir kılıç parıldadı. Biloso da çığlığı tekrarladı. Sonra yorgun aygır, bir sarsıntı ve inlemeyle gölgelerde ayağını kaçırdı. Başının üzerinden takla atarak sersemlemiş binicisini eğerden fırlattı. Conan'ın zonklayan başı bir taşa çarptı ve yıldızlar, daha yoğun bir gecenin içinde silinip gitti. Conan, ne kadar süre bilincini kaybettiğini hiç bilmedi. Kendine gelmeye başladığında ilk hissettiği, bir kolundan tutulup taş zemin ile yoğun çalılıklar arasında gaddarca sürüklenmek oldu. Sonra dikkatsizce yere fırlatıldı ve belki de bu sarsıntı duyularını geri getirdi. Miğferi yoktu, başı korkunç bir şekilde ağrıyordu. Midesinde bir bulantı hissetti ve siyah saçlarının arasında kalın bir kan pıhtılaşmıştı. Ama vahşi bir canlının diriliği, yaşamı ve bilinci yeniden yükseldi, çevresinin farkına vardı. Ağaçların arasından geniş, kırmızı bir ay parlıyordu. Bu, zamanın gece yarısından çok sonra olduğunu gösteriyordu. Saatlerce baygınca yatmıştı. Biloson'un ona vurduğu o korkunç darbeden ve onu kendinden geçiren o düşüşten toparlanmasına yetecek kadar uzun bir süre. Beyni, kaçak peşindeki o çılgın yolculuk sırasında hissettiğinden daha berrak görünüyordu. Bir anda fark etti ki, beyaz yolun kenarında yatmıyordu. Çevresi, algılarına kaydolmaya başladıkça şaşırdı. Yol ortada yoktu. Siyah bir ağaç duvarıyla ve dolaşmış dallarla çevrili küçük bir açıklıkta, çimenli toprağa uzanmıştı. Yüzü ve elleri, çalılıkların arasından sürüklenmiş gibi çizilmiş ve yaralanmıştı. Vücudunu hareket ettirerek etrafına baktı. Sonra, şiddetle irkildi. Üzerinde bir şey çömelmişti. Başta Conan bilincinden şüphe etti, bunun sadece bir deliryum hayali olduğunu düşündü. Kesinlikle gerçek olamazdı. O garip, hareketsiz, gri varlık. Dizlerinin üstüne çömelmiş, kırpmadığı ruhsuz gözlerle ona aşağıdan bakıyordu. Conan yatıp baktı, yarı yarıya onun bir rüya figürü gibi kaybolmasını bekliyordu. Sonra omurgasında bir anlık ürperti yayıldı. Yarı unutulmuş anılar geri geldi, korkunç hikayeler fısıldandı. Zingaran, Argos'un sınırını işaret eden. Tepelerin eteğindeki bu ıssız ormanları mesken tutmuş şekiller. Adamlar onlara hayalet derdi. İnsan eti yiyenler, karanlığın yavruları. Kayıp bir soyun ve yeraltı dünyasının şeytanlarının kutsal olmayan birleşmesinden doğan çocuklar. İnsanlar fısıldardı ki, bu ilkel ormanların içinde bir yerde, eski ve lanetli bir şehrin kalıntıları vardı. Mezarlarının arasında gri, antropomorfik gölgeler süzülürdü. Conan şiddetle titredi. Üzerinde loş bir şekilde yükselen şekilsiz başa bakarak yatıyordu. Dikkatlice, kalçasındaki kılıcına doğru elini uzattı. Bir adamın istemsizce haykıracağı korkunç bir çığlıkla.
Canavar boğazına yapıştı. Conan sağ kolunu havaya kaldırdı. Köpek gibi çeneler koluna kapandı, zırhının halkalarını sert bedenine doğru bastırdı. Şekilsiz ama insansı eller boğazını yakaladı. Ama o, bir şekilde kasılıp tüm vücuduyla bir yana yuvarlanarak onlardan kaçtı. Aynı anda sol eliyle hançerini çekiyordu. Çimlerin üzerinde defalarca yuvarlandılar, vurdular ve yırttılar. O gri, ceset gibi derinin altında kıvrılan kaslar. Bir insanın gücünü aşan, ipliksi ve sert çelik teller gibiydi. Ama Conan'ın kasları da demirdendi. Zırhı, onu dişlerin tıkırtısından ve pençelerin yırtmasından, hançerini tekrar ve tekrar saplamasına yetecek kadar korudu. Yarı insan canavarın korkunç canlılığı sanki tükenmez gibiydi ve kralın teni, o kaygan, nemli ete dokunmanın tiksintisiyle ürperdi. Tüm nefreti ve vahşi tiksintisiyle bıçağı sapladı. Canavar, darbe ürkütücü kalbini bulduğunda altında aniden sarsılarak kasıldı ve sonra hareketsiz kaldı. Conan, mide bulantısı içinde sarsılarak ayağa kalktı. Açıklığın ortasında belirsizce duruyordu, bir elinde kılıç, diğerinde hançer vardı. Yön duygusunu kaybetmemişti ama yolun hangi yönde olduğunu bilmiyordu. O gülyabaninin onu hangi yöne sürüklediğini bilmenin hiçbir yolu yoktu. Conan, etrafını saran sessiz, siyah, ay ışığı benekli ormana sertçe baktı. Soğuk nemin tenini ürperttiğini hissetti. Atı yoktu, bu lanetli ormanlarda kaybolmuştu ve ayaklarının dibindeki o korkunç şey, ormanda saklanan dehşetlerin sessiz bir kanıtıydı. Acı dolu bir yoğunlukla neredeyse nefesini tutarak durdu. Kulaklarını bir dal çatlaması ya da çimenlerin hışırtısı için zorluyordu. Bir ses geldiğinde şiddetle irkildi. Aniden gecenin içinden, korkmuş bir atın çığlığı havayı kesti. Aygırı, ormanda panterler ya da gülyabaniler vardı. İnsanları olduğu kadar hayvanları da yiyen varlıklar. Koşarken tiz bir ıslık çalıyor, korkusu çılgın bir öfkeyle boğuluyordu. Çalılıkların arasından vahşice sesin geldiği yöne doğru ilerledi. Eğer atı öldürüldüyse, Bilosso'yu takip etme ve mücevheri geri kazanma şansı tamamen uçup gidecekti. Aygır, daha yakın bir yerde yine korku ve öfkeyle çığlık attı. Nalların sert vuruş sesi duyuldu, ağır bir darbe indi ve bir şey yere serildi. Conan, haber vermeden geniş, beyaz yola fırladı. Ay ışığında, kulakları geriye yatmış, gözleri ve dişleri kötü niyetle parlayan aygırı, şaha kalkıp çırpınıyordu. Nallarıyla, etrafında eğilip sallanan bir gölgeye vuruyordu. Sonra Conan'ın fark ettiği üzere, diğer gölgeler de hareket etmeye başladı, her yandan çemberi daraltan gri, gizli gölgeler. Gece havasında, korkunç ve pis bir leş kokusu yükseliyordu. Kral bir lanet savurarak, geniş kılıcıyla sağa sola doğru hamleler yaptı. Sapladı, hançeriyle yırttı. Ay ışığında damlayan dişler parladı. Kötü patiler onu yakalamaya çalıştı ama o, aygırına doğru yol açtı. Dizgini yakalayıp eğerin üzerine atladı. Kılıcı kalkıp düştü. Ay ışığında buz gibi bir yay çizerek, kan yağdırarak şekilsiz başları böldü, gövdeleri yardı. Aygır şaha kalktı, ısırdı ve tekmeledi. Hızla geçip yolda gürleyerek ilerlediler. Her iki tarafta, kısa bir mesafede, gri ve iğrenç gölgeler sürünüyordu. Sonra bunlar geride kaldı. Ve Conan, ormanlık bir tepenin zirvesine çıkarken, önünde uzanıp giden geniş, çıplak yamaçları gördü. Ufuk, yeniden açılıyordu. Gün doğmadan, Conan, Argos sınırını geçti. Bilosso'dan hiçbir iz görmemişti. Ya kaptan kaçmayı başarmıştı ve kral ya aklını kaybediyordu. Ya da kaptan, kasvetli insan yiyicilerin kurbanı olmuştu. Zingaran ormanı. Ama Conan, ikincisine işaret eden hiçbir iz görmemişti, bu da güçlü bir olasılıktı. Toprağın uzun süre dokunulmadan öylece yatmış olması, canavarların boşuna bir peşinden koşma furyasına daldığını gösteriyordu. Kaptan hayatta olsaydı, Conan onun önünde bir yerde, yol boyunca at sürdüğünden emindi. Tabii ki içeri girmeye niyeti yoksa. Argos, doğuya giden yolu asla seçmezdi. Sınırdaki miğferli muhafızlar, bu kimörliği sorgulamadı. Tek bir paralı askerin pasaport veya güvenli giriş şartına ihtiyacı yoktu. Özellikle de üzerindeki süslemesiz zırhı, onun hiçbir efendinin hizmetinde olmadığını gösterdiğinde. Mitra Tanrım, derelerin mırıldandığı alçak, çimenli tepelerden ve meşe ağaçlarından geçti. Koruluklar, kırları ışıklar ve gölgelerle bezemişti, bindi, takip etti.
Vadilerden yukarı ve aşağı doğru ilerleyen, mavi mesafelere uzanan uzun bir yol. Poytain'den gelen bu otoyol, denize çıkan çok eski bir yoldu. Argos huzur içindeydi. Yüklü öküz arabaları yol boyunca gürültüyle ilerliyor, çıplak. Kahverengi ve kaslı kollara sahip adamlar, yol kenarındaki ağaç dallarının altında, bahçelerde ve tarlalarda gülümseyerek çalışıyordu. Yaşlı adamlar, hanların önünde, ulu meşe dallarının altında yayılmış bir şekilde yerleşiyor ve yolcuya selam veriyordu. Tarlalarda çalışan adamlardan, geveze yaşlılardan, susuzluğunu büyük, deri köpüklü kupalarla giderdiği hanlardaki biracılardan ve yolda karşılaştığı keskin gözlü, ipek giyimli tüccarlardan. Conan, sürekli Bilos'u hakkında haberler aradı. Hikayeler çelişkiliydi, ama Conan şunu öğrendi. Batı halkının o tehlikeli, siyah gözlerine ve bıyıklarına sahip, zayıf, ince bir zingaran. Önündeki yolda bir yerdeydi ve görünüşe göre istikameti Mesentia'ydı. Mantıklı bir varıştı. Argos'un tüm deniz limanları, kozmopolit yapılarıyla iç bölgelerle büyük bir tezat oluşturuyordu ve Mesentia, en çok dil konuşulanıydı. Tüm denizcilikle uğraşan uluslar bu limana uğrar. Birçok ülkeden mülteciler ve kaçaklar gelip orada toplanırdı. Yasalar gevşekti, çünkü Mesentia ticaretle gelişiyordu ve vatandaşları da denizcilerle olan ilişkilerinde bazı şeylere kör olmayı faydalı buluyordu. Mesentia'ya akan şey, sadece meşru ticaret değildi. Kaçakçılar ve korsanlar da rollerini üstlenmişti. Tüm bunları Conan çok iyi biliydi. Çünkü eski zamanlarda, bir baraçın korsanı olduğu günlerde, gece vakti Mesentia limanına yanaşır ve o garip yükleri buraya tahliye ederdi. Baraç'ın adalarının korsanlarının çoğu, yani Küçük Zingıra'nın güneybatı kıyısındaki adaların sakinleri, aslında Argoslu denizcilerdi. Dikkatlerini başkalarının taşımacılığına sınırladıkları sürece, Argos'un yetkilileri deniz yasalarının yorumunda çok katı davranmazdı. Ancak Conan, faaliyetlerini sadece barahanların yaptıklarıyla sınırlamamıştı. O, ayrıca Zingaran korsanlarıyla ve hatta güneyden kuzeyi yakıp yıkmak için süpüren o vahşi kara korsanlar ile birlikte de yelken açmıştı. Ve bu durum, onu herhangi bir yasanın sınırının tamamen dışına çıkarmıştı. Eğer Argos'un herhangi bir limanında tanınacak olsaydı, bunun kafasına mal olacağını çok iyi fark ediyordu. Ama hiç tereddüt etmeden Mesentia'ya doğru sürdü. Gece gündüz durmaksızın, sadece Aygır'ını dinlendirmek ve kendine birkaç uyku kıvılcımı çalmak için durdu. Şehre sorgulanmadan girdi, bu büyük ticaret merkezine sürekli akıp giden kalabalıkla birleşti. Mesentia'yı kuşatan hiçbir duvar yoktu. Deniz ve deniz gemileri, bu büyük güney ticaret şehrini tek başına koruyordu. Conan sokaklarda rahat bir şekilde binerken akşam olmuştu, sahile doğru ilerledi. Bu sokakların sonunda iskeleler, gemi direkleri ve yelkenler görünüyordu. Tuzlu suyun kokusunu aldı. Yıllardır ilk kez, burunların ötesinde beyaz köpükleri havaya kaldıran rüzgarda, iplerin uğultusunu ve serenlerin gıcırtısını duydu. Yine, uzaklara gitme arzusu kalbini çekiştirmeye başladı. Ama iskelelere gitmedi. Kendini toparladı ve dik bir tırmanışla, sahile ve aşağıdaki limana bakan süslü, beyaz malikanelerin bulunduğu, geniş, yıpranmış taş merdivenlerden oluşan geniş bir sokağa doğru yöneldi. Burada, denizlerin zor kazanılmış yağmalarından zengin olmuş adamlar yaşıyordu. Birkaç yaşlı, hazine bulmuş deniz kaptanı, birçok tüccar ve çıplak güvertelere hiç adım atmamış. Fırtınanın ya da deniz savaşının kükremesini hiç bilmemiş tebaalar. Conan, altınla işlenmiş bir kapıda atını teslim etti ve bir çeşmenin şırıldadığı, mermer kaplamalardan kıvrılan güvercinlerin uçuştuğu mermer döşeli bir avluya girdi. Keskin kokulu, ipek cübbeli ve dar pantolonlu bir uşak, sorgulayıcı bir tavırla öne çıktı. Mesentia tüccarları birçok tuhaf ve kaba karakter görmüştü ama çoğu denize benziyordu. Bir paralı askerin, ticaretin bir parçası olan bir lordun sarayına bu kadar özgürce girmesi garipti. Tüccar Publio burada mı yaşıyor? Bu daha çok bir onaylamaydı, soru değil. Ve sesin tınısındaki bir şey, uşağın bakışlarını yere indirmesine neden oldu. Şapkasındaki tüyü savurarak eğildi ve cevap verdi. Evet, efendim, burada yaşıyor, kaptanım. Conan atından indi, uşak bir hizmetçi çağırdı ve hizmetçi koşarak gelip aygırın dizginini aldı. Efendiniz içeride mi?
Conan eldivenlerini çıkardı ve peleriniyle zırhındaki yolun tozunu silkeledi. "Evet, kaptanım. Kimi duyurayım? Kendimi duyuracağım," diye homurdandı Conan. "Yolu yeterince iyi biliyorum. Sen burada kal." Ve bu kesin emri yerine getiren uşak, kısa mermer merdiveni tırmanan Conan'ın peşinden bakarak, efendisinin bu devasa, Kuzeyli barbar yüzüne sahip savaşçı adamla ne bağlantısı olabileceğini merak ederek hareketsizce kala kaldı. Görevlerinde olan sıradan hizmetçiler durup ağızları açık baka kaldılar. Conan, deniz esintisinin süzüldüğü geniş, serin bir balkona ve ardından geniş bir koridora giriyordu. Yarı yolda bir tüy kalemin tırmalama sesini duydu ve limana bakan, çok geniş kapılı büyük bir odaya yöneldi. Pablo, oyma tik ağacından yapılmış bir masada oturuyordu ve altın tüy kalemiyle zengin bir parşömen üzerine yazı yazıyordu. Kısa boylu, devasa kafalı ve hızlı dönen, kara gözlü bir adamdı. Mavi cübbesi en ince, hareli ipekten yapılmıştı. Altın kumaş süslemelerle bezenmişti ve kalın, beyaz boğazından ağır bir altın zincir sarkıyordu. Kimberly içeri girdiğinde, tüccar başını kaldırıp rahatsız olduğunu belirten bir işaret yaptı. Ama bu hareketin ortasında dona kaldı. Ağzı açık kaldı, geçmişten gelen bir hayalete bakıyor gibiydi. Genişleyen gözlerinde inançsızlık ve korku parıldıyordu. Dedi Conan. "Selam vermek için tek bir kelimen yok mu, Pablo?" Pablo dudaklarını nemlendirdi. "Conan," diye fısıldadı inanmazca. "Mitra, Conan, Amra. Başka kim olabilir ki?" Kimberly pelerinini açtı ve eldivenleriyle birlikte masanın üzerine fırlattı. "Nasılsın dostum?" diye sertçe bağırdı. "En azından bana bir şişe şarap teklif edemez misin? Boğazım otoyolun tozu yüzünden kurudu." "Evet, şarap," diye mekanik bir şekilde yankılandı Pablo. İçgüdüsel olarak eli bir gonga uzandı. Sonra sıcak bir kömüre dokunmuş gibi elini geri çekerek titredi. Conan, gözlerinde kasvetli bir eğlenceyle onu izlerken, tüccar ayağa kalktı ve aceleyle kapıyı kapattı. Önce boynunu uzatıp koridorda hiçbir kölenin etrafta dolaşmadığından emin oldu. Sonra geri döndüğünde, yakındaki bir masadan altın bir şarap sürahisi aldı. İnce bir kadehi doldurmak üzereyken Conan, sabırsızca sürahiyi onun elinden aldı. İki eliyle kaldırıp derin ve büyük bir zevkle içti. "Evet, Conan, tam da öyle," diye mırıldandı Pablo. "Adamım, sen deli misin?" "Krom adına, Pablo," dedi Conan sürahiyi indirerek ama hala ellerinde tutarak. "Eskisinden farklı bir yerde yaşıyorsun. Bir Argos tüccarı. Eskiden küçük bir sahil dükkanında servet edinmeye çalışırken, üzerine çürümüş balık ve ucuz şarap kokusu sinerdi. Eski günler geride kaldı," diye mırıldandı Pablo, cübbesini üzerine çekerek hafif, istemsiz bir ürpertiyle. "Geçmişi, yıpranmış bir pelerin gibi üzerimden atıp kurtuldum." Diye karşılık verdi Conan. "Beni eski bir pelerin gibi uzağa fırlatamazsın. Senden çok bir şey istemiyorum ama bunu istiyorum. Ve beni reddedemezsin. Eskiden çok fazla ilişkimiz vardı. Bu güzel malikanenin benim terim ve kanımla inşa edildiğini bilmeyecek kadar aptal mıyım? Kadırgalarımdan gelen bunca yük, senin dükkanından geçmedi mi? Mesentaya'nın tüm tüccarları bir zamanlar deniz gezginleriyle iş yapmıştır ya da benzer şeylerle." diye mırıldandı Pablo gergin bir şekilde. "Ama kara korsanlarla değil," diye cevapladı Conan sertçe. "Mitra için, sessiz ol," diye çıkıştı Pablo, kaşlarından terler süzülmeye başlamıştı. Parmakları, cübbesinin altın işlenmiş kenarlarında sarsıldı. Sadece bunu aklına getirmek istedim," diye yanıtladı Conan. "Çok korkma. Geçmişte, o berbat küçük dükkanda hayatın ve servetin için mücadele ederken, İskelelerde her korsan ve kaçakçıyla eldiven gibi uyumlu çalışırken ve buradan Baraç'ın adalarına korsanlık yaparken çok risk aldın. Refah seni yumuşatmış olmalı. Saygıdeğer dostum," diye başladı Pablo. "Yani cehennem kadar zenginsin," diye burun kıvırdı Conan. "Neden? Neden rakiplerinden çok daha hızlı büyüyüp zengin oldun? Çünkü sen, fil dişi, deve kuşu tüyleri, bakır ve deri ile inci gibi büyük işler yaptın. Kuş kıyısından çekiçle çakılmış altın süsler ve diğer şeyleri getirdin, değil mi? Diğer tüccarlar onlar için Staycalılara gümüş ağırlığınca ödeme yaparken, sen bunları nereden bu kadar ucuza aldın? Sana söyleyeyim, ihtimal o ki unuttun, onları benden, değerlerinin çok altında bir fiyata aldın.
Ve ben onları kara kıyı kabilelerinden ve Stygialıların gemilerinden aldım. Ben ve siyah korsanlar. Mitra adına, dur, diye yalvardı Publio. Unutmadım. Ama burada ne arıyorsun? Argos'ta kralın kanunu geçerli. Akilonya'da eski zamanlardaki o korsan Kone'nin olduğunu biliyorlar. Ama Akilonya'nın devrilmesinden ve kralın ölümünden sonra güneye doğru geldiğin söyleniyor. Düşmanlarım beni dedikodularla 100 kez öldürdü, diye homurdandı Konen. But işte, burada oturmuş senin şarabını içiyorum. Ve bu hareketiyle sözünü mühürledi. Neredeyse boşalmış olan kabı indirerek dedi ki, senden sadece küçük bir şey istiyorum, Publio. Mesentaya'da olan biten her şeyden haberin olduğunu biliyorum. Kendine ne derse desin, Biloso adında bir zingaran bu şehirde olmalı. Uzun boylu, zayıf ve tüm ırkı gibi karanlık. Ve muhtemelen çok nadir bulunan bir mücevheri satmaya çalışacak. Publio başını salladı. Böyle bir adamı duymadım. Ama Mesentaya'ya binlerce kişi gelip gidiyor. Eğer buradaysa, ajanlarım onu bulacaktır. İyi, onları onu aramaya gönder. Ve bu arada atıma iyi bakılsın, bana da bu odada yemek servis edilsin. Publio yüksek sesle onayladı. Konen şarap kabını boşalttı, umursamazca bir köşeye fırlattı ve yakındaki bir kapıya doğru yürüdü. İstemsizce göğsünü genişleterek tuzlu havayı derin bir nefesle içine çekti. Kıvrımlı sahil sokaklarına bakıyordu. Limandaki gemileri takdir dolu bir bakışla süzdü, sonra başını kaldırdı ve körfezin ötesine. Denizin gökyüzüyle buluştuğu uzaklığın mavi sisine baktı. Ve anısı, o ufkun ötesine. Güneydeki altın denizlere doğru hızla ilerledi. Alevli güneşler altında, yasaların olmadığı ve hayatın sıcak yaşandığı yerlere. Baharat ya da palmiye kokusu. Mangrovların büyüdüğü, davulların gürlediği garip kıyıları. Savaş kilitlenmiş gemileri ve güvertelerdeki kanı, dumanı, alevi ve katliam çığlıklarını net bir şekilde kazınmış görüntülerle uyandırdı. Düşüncelerine dalmışken, Publio'nun odadan süzülerek çıktığını neredeyse fark etmedi bile. Cübbesini toplayan tüccar, koridorlarda aceleyle ilerledi ve şakağında bir yara izi olan, sürekli parşömen üzerine yazı yazan uzun boylu, zayıf bir adamın bulunduğu belirli bir odaya geldi. Bu adamda, onun katiplik işini tutarsız gösteren bir şeyler vardı. Publio ona aniden konuştu. Konen döndü. Konen mi? Zayıf adam ayağa kalktı ve tüy kalem parmaklarının arasından düştü. O korsan mı? Evet. Zayıf adam panikledi. Deli mi bu? Eğer burada bulunursa mahvoluruz. Bir korsanla barış yapan ya da ticaret yapan bir adamı anında asarlar. Korsanın kendisini de asacaklar. Ya vali, onunla olan geçmiş bağlantılarımızı öğrenirse? Öğrenemeyecek, diye cevapladı Publio sertçe. Adamlarını pazarlara ve iskele kenarındaki batakhanelere gönder. Biloso adında bir zingaranın Mesentaya'da olup olmadığını öğrensinler. Konen, onun muhtemelen bir mücevheri olduğunu ve bunu satmaya çalışacağını söyledi. Mücevher tüccarları onu tanıyor olmalı, eğer buradaysa. Ve işte senin için bir diğer görev, bu bir emir. Bir erkeği ortadan kaldıracak ve sonrasında sessiz kalacağına güvenilebilecek bir düzine kadar. Çaresiz, gaddar karakter topla. Beni anlıyor musun? Anlıyorum. Diğeri yavaşça ve ciddi bir şekilde başını salladı. Çalmadım, hile yapmadım, yalan söylemedim ve bu çukurdan çıkmak için savaştım. Şimdi geçmişimden gelen bir hayalet tarafından yok edilmeyeceğim, diye mırıldandı Publio. O anda yüzündeki o kapkara ifade. İpek ve incilerini onun elinden. O birçok tezgahtan satın alan zengin soyluları ve hanımefendileri dehşete düşürebilirdi. Ama kısa bir süre sonra Conan'ın yanına döndüğünde, kendi elleriyle meyve ve et tabağı sunarak, bu istenmeyen misafirine karşı sakin ve misafirperver bir çehre takındı. Conan hala kapıda duruyor. Limandaki mor, kızıl ve kırmızı yelkenlere, karaklara, kadırgalara ve dromondlara bakıyordu. Kör değilsem, orada bir Stygia kadırgası var, dedi ve bir yeri işaret ederek. Uzun, alçak, ince siyah gemi, diğerlerinden ayrı bir yerde, uzaktaki buruna doğru kıvrılan alçak, geniş kumlu plajın açıklarında demirlemişti. O halde Stygia ile Argos arasında barış mı var? Daha önce var olan türden bir barış. Diye yanıtladı Publio, masanın üstüne ağır yükle dolu bir tabak bırakarak rahat bir nefes aldı. O eski misafirini iyi tanıyordu. Stygia limanları geçici olarak gemilerimize açık, bizimkiler de onlara.
Ama hiçbir gemimin, onların o lanetli kadırgalarına karadan uzak bir yerde rastlamasını istemem. O kadırga dün gece körfeze sızdı. Efendilerinin ne peşinde olduğunu kim bilir? Şu ana kadar ne bir şey satın aldılar ne de sattılar. O koyu tenli şeytanlara güvenmiyorum. İhanet, o karanlık diyarın doğasında var. Onları unuttum, dedi Conan umursamazca pencereden dönerek. Kara korsanların kullandığı bir kadırgayla, gece vakti. Kara duvarlı Kemi'nin denizle yıkanan kalelerine ve orada demirlemiş kalyonlarına sessizce girdim. Ve ihanetten bahsetmişken ev sahibim. Sanırım bu şaraplardan biraz tadıp yudumlamak istersin. Bana kalbinin doğru yerde olduğunu göstermek için. Pablo o kadar kolay itaat etti ki. Conan'ın şüpheleri yatıştı ve daha fazla tereddüt etmeden masaya oturup, 3 kişiye yetecek kadar yemeği tek başına yedi. Ve o yemek yerken, adamlar pazarlarda ve sahil kenarında, satacak mücevheri olan ya da yabancı limanlara gidecek bir gemi arayan o zingaranı arıyordu. Şakağında yara izi olan uzun boylu, zayıf adam ise, dirsekleri şarapla lekelenmiş bir masada, başlarının üzerinde pirinç bir fenerin asılı olduğu duman altı, berbat bir mahzende oturuyordu. Karanlık yüzleri ve yırtık pırtık giysileriyle mesleklerini ilan eden 10 çaresiz serseriyle fısıldaşarak sohbet ediyordu. Ve ilk yıldızlar gökyüzünde belirdiğinde, Mesentaya'ya giden beyaz yol boyunca, batıdan atlarını mahmuzlayan tuhaf bir grubun üzerinde parıldadılar. 4 adamdılar. Uzun, zayıf, siyah ve kapüşonlu cübbeler giymişlerdi. Ve hiç konuşmuyorlardı. Atlarını acımasızca ileriye zorluyorlardı. Ve o atlar da tıpkı binicileri gibi zayıf, terli ve bu uzun. Uzak yolculuktan ötürü bitkin görünüyordu. Conan, derin bir uykudan, bir kedi kadar hızlı ve anında uyandı. Bir kedi gibi ayağa kalkmış, kılıcı dışarıda duran bir adamın önünde. Dokunulduğunda geri çekilebilirdi. Hangi kelime, Pablo, diye sordu Conan, ev sahibini tanıyarak. Altın lamba alçak bir şekilde yanıyor. Kalın duvar halılarının ve üzerinde yattığı kanepeden sarkan zengin örtülerin üzerine, yumuşak bir parıltı yayıyordu. Pablo, misafirinin bu ani hareketiyle yaşadığı şaşkınlığı üzerinden atmaya çalışarak şöyle yanıtladı. Zingaran bulundu. Dün, şafak vakti gelmişti. Sadece birkaç saat önce. Bir Şemitli tüccara devasa bir şey, tuhaf bir mücevher satmaya çalıştı. Ama Şemitli'nin bununla hiçbir işi olamazdı. Adamlar, Şemitli'nin siyah sakalının altında solgunlaştığını söylüyor. Onu görüp tezgahını kapatmış ve lanetli bir şeyden kaçar gibi kaçmış. Kesin biloso, diye mırıldandı Conan. Şakaklarında, sabırsız bir hevesle vuran nabzını hissediyordu. Şu anda nerede? Servio'nun evinde uyuyor. O eski meyhaneyi bilirim, diye homurdandı Conan. Bu sahil hırsızları, mücevher için boğazını kesmeden önce acele etsem iyi olur. Pelerinini aldı ve omuzlarına attı. Sonra da Pablo'nun onun için temin ettiği miğferi taktı. Atımı eğerle ve avluda hazır hale getir, dedi. Aceleyle geri dönebilirim. Bu geceki işini asla unutmayacağım, Pablo. Birkaç dakika sonra Pablo, küçük bir dış kapının önünde dururken, kralın uzun boylu silüeti, gölgeli sokakta uzaklaşıyordu. Hoşça kal korsan, diye mırıldandı tüccar. Bu kesinlikle önemli bir mücevher. Yeni bir krallığı kaybetmiş bir adam tarafından aranan bir mücevher. Keşke adamlarıma, onlar bu işi bitirmeden önce o mücevheri ele geçirmelerini söyleseydim. Ama sonra, bir şeyler ters gidebilirdi. Argos, Amra'yı unutsun. Ve onunla olan ilişkilerim geçmişin tozunda kaybolsun. Servio'nun evinin arkasındaki ara sokak. Oradan sonra Conan, artık benim için bir tehlike olmaktan çıkacak. Servio'nun evi, iskelelere ve sahile bakan, kötü şöhretli ve kirli bir sığınaktı. Burası taştan ve ağır gemi kalaslarından yapılmıştı. Yanından ise uzun, dar bir ara sokak kıvrılıyordu. Conan, ara sokak boyunca ilerledi. Eve yaklaşırken, gözetlendiğine dair huzursuz bir hisse kapıldı. Kirli binaların gölgelerine sertçe baktı ama hiçbir şey göremedi. Yalnızca bir kez, kumaşın ya da derinin, ten üzerindeki hafif hışırtısını yakaladı. Fakat bunda olağan dışı bir şey yoktu. Hırsızlar ve dilenciler, bütün gece bu sokaklarda dolaşırdı. Onun cüssesini ve zırhını gördükten sonra, ona saldırmaları pek olası değildi. Ama aniden, önündeki duvarda bir kapı açıldı ve bir kemerin gölgesi içeri kaydı.
Açık kapıdan bir figür çıktı ve sokak boyunca hareket etti. Gizlice değil, bir orman canavarının doğal sessizliğiyle ilerliyordu. Ara sokağa, adamın profilini silüet halinde gösterecek kadar yıldız ışığı süzülüyordu. Conan, kapının gölgesinde pusuya yatmış, belirsizce onu izliyordu. Yabancı bir stajyandı. Yanılsama imkansızdı. Yıldız ışığında bile şahin gibi yüzü, tıraşlı kafası ve geniş omuzları seçiliyordu. Sokaktan aşağıya, plaja doğru ilerledi. Conan, bir an için adamın giysilerinin altında bir fener taşıdığını düşündü. Çünkü adam gözden kaybolurken, parlak bir ışık parlaması yakalamıştı. Fakat Kim Meryalı, çıktığı kapının hala açık durduğunu fark edince yabancıyı unuttu. Conan, aslında ana girişten girmeyi ve Servio'yu, Zingara'nın uyuduğu odayı göstermesi için zorlamayı amaçlamıştı. Ama eve kimsenin dikkatini çekmeden girebilirse, bu çok daha iyi olurdu. Birkaç uzun adımla kapıya geldi. Eli kilide gittiğinde, istemsizce nefesini tuttu. Eski Zamora hırsızlarının yanında yetişmiş pratik parmakları. Kilidin, dışarıdan gelen muazzam bir baskı yüzünden zorlandığını hemen anladı. Ağır demir cıvatalar bükülmüş, soketler bile yerinden kopmuştu. Böyle bir zararın, mahalledeki herkesi uyandırmadan nasıl bu kadar şiddetle verilebildiğini Conan hayal bile edemiyordu. Ama bunun bu gece yapıldığından emindi. Bu hırsızlar ve katiller mahallesinde, kırık bir kilit keşfedilse, Servio'nun evinde asla onarılmadan bırakılmazdı. Conan, elinde hançeriyle sessizce içeri girdi. Zingara'nın odasını nasıl bulacağını merak ederek, tam karanlıkta el yordamıyla ilerlerken aniden durdu. O odada, ölümü hissetti. Vahşi bir yaratık gibi. Onu tehdit eden bir tehlike olarak değil, yeni öldürülmüş, taze bir ölüm olarak. Karanlıkta ayağı ağır bir şeye çarptı, irkilerek geri çekildi. Aniden bir önseziyle, duvar boyunca dokunarak yürüdü. Ta ki pirinç lambayı destekleyen rafı bulana dek. Çakmaktaşı, çeliği ve kavı yanındaydı. Birkaç saniye sonra titreyen, belirsiz bir ışık parıldadı. Etrafına dikkatlice baktı. Sert taş duvara yaslanmış bir ranza, çıplak bir masa ve bir bank. Bu kirli odanın tüm mobilyasıydı. İç kapı kapanmış ve kilitlenmişti. Ve sertçe dövülmüş toprak zeminde. Biloso yatıyordu. Sırtüstü uzanmış, başı omuzlarının arasına çekilmişti. Geniş, camlaşmış gözleriyle, örümcek ağlı tavanın isli kalaslarına bakıyor gibiydi. Dudakları, donmuş bir şekilde dişlerinin arkasına çekilmiş. Acı dolu bir sırıtış bırakmıştı. Kılıcı yanında, hala kınındaydı. Gömleği yırtılmıştı ve kahverengi, kaslı göğsünde. Siyah bir el izi vardı. Baş parmak ve 4 parmak açıkça ayırt edilebiliyordu. Conan sessizce ve sertçe baktı. Boynunun arkasındaki tüylerin diken diken olduğunu hissetti. "Krom," diye mırıldandı. Set'in siyah eli. O eski işareti daha önce de görmüştü. Karanlık Stygia'da hüküm süren o kasvetli tarikatın, Set'in siyah rahiplerinin ölüm işaretini. Ve aniden, bu odadan çıkan o gizemli Stygian'dan yayılan o ilginç parıltıyı hatırladı. "Kalp, Krom adına," diye mırıldandı. Onu örtüsünün altında taşıyordu. Adamı çaldı. Kapıyı sihriyle patlattı ve Biloso'yu öldürdü. O, bir Set rahibi. Hızlı bir inceleme, şüphelerinin en azından bir kısmını doğruladı. Mücevher, Zingara'nın bedeninde yoktu. Conan'ın içinde, bunun tesadüfen ya da kasıtsız bir şekilde gerçekleşmediğine dair huzursuz bir his yükseldi. Gizemli Stygian kadırgasının, Messentia limanına kesin bir görevle geldiğine ikna olmuştu. Set rahipleri, kalpin güneye doğru geldiğini nasıl bilebilirdi? Ama bu düşünce, silahlı bir adamı, çıplak ve boş bir elin dokunuşuyla öldürebilecek o kara büyü yıl nekromansiyle bölündü. Kapının dışındaki sessiz bir ayak sesi, onu büyük bir kedi gibi tetikte olmaya zorladı. Tek bir hareketle lambayı söndürdü ve kılıcını çekti. Karanlıkta, kulakları ona adamların yaklaştığını, kapıda olduğunu söylüyordu. Gözleri ani karanlığa alıştıkça, girişi çevreleyen loş figürleri seçti. Kimliklerini tahmin edemiyordu ama her zamanki gibi inisiyatifi ele aldı. Aniden öne atıldı, saldırıyı beklemeden, kapıdan dışarı fırladı. Bu beklenmedik hareket, pusudakileri şaşırttı. Etrafında adamların yaklaştığını duydu, yıldız ışığında, önünde loş, maskeli bir figür gördü. Sonra kılıcı etle buluştu, etrafta çıtırtılar yükseldi.
Hızlı aşağıya, yavaş düşünen ve yavaş hareket eden saldırganların onu durduramadığı ara sokağa doğru ilerlemeye başladı. Koşarken, ön taraftan, bir kayığın kürek kilitlerinin hafif gıcırtısını duydu ve arkasındaki adamları unuttu. Bir tekne körfeze doğru hareket ediyordu. Dişlerini sıkarak hızını artırdı. Ama sahile vardığında iplerin hışırtısını, büyük geminin yuvasından ayrılırken çıkardığı gıcırtıyı duydu. Denizden yükselen kalın bulutlar yıldızları gizliyordu. Yoğun karanlıkta Conan, kıyıya geldi. Gözlerini o siyah, huzursuz suya dikti. Dışarıda bir şey hareket ediyordu. Karanlıkta geri çekilen ve ilerledikçe ivme kazanan uzun, alçak, siyah bir şekil. Kulaklarına, uzun küreklerin ritmik tıkırtısı geldi. Dişlerini çaresiz bir öfkeyle sıktı. Styge'ın kadırgası denize doğru hızla gidiyordu. Ve yanında, Akilonya tahtını taşıyordu. Vahşi bir lanet okuyarak dalgalara, kumlara doğru bir adım attı. Zırhını çıkarıp koparmayı ve kaybolan geminin ardından yüzmeyi planlıyordu. Sonra, kumda bir topuğun çıtırtısı duyuldu. Etrafı sarılıyordu. Peşinden gelenleri unutmuştu. Karanlık figürler, kumların arasından hızlı adımlar atarak ona yaklaştı. İlki, Kimmeryalı'nın savrulan kılıcının altında yere düştü, ama diğerleri tereddüt etmedi. Kılıçlar karanlıkta, zırhının üzerinde uğursuz sesler çıkardı. Birini ölümcül bir darbeyle yukarı doğru fırlatırken, adamın elinden kan döküldü ve bir çığlık yükseldi. Saldırganların arasından mırıldanan bir ses yükseldi ve o ses, hafifçe tanıdık geliyordu. Conan, üzerine yapışan, onu kesmeye çalışan şekillerin arasından o sese doğru atıldı. Bulutların sürüklenmesi arasından, kısa bir süre parlayan soluk ışık. Şakaklarında büyük bir yara izi olan uzun, zayıf bir adamı aydınlattı. Conan'ın kılıcı, adamın kafatasını olgun bir kavun gibi yardı. Sonra, karanlıkta körü körüne sallanan bir balta, kralın miğferine çarptı. Gözlerini ateş kıvılcımlarıyla doldurdu. Sarsıldı ve ileri atıldı, kılıcının derinlere battığını hissetti ve acı dolu bir çığlık duydu. Sonra, bir cesede takılarak tökezledi ve bir darbe, başındaki ezik miğferi düşürdü. Sonraki sopa darbesi, doğrudan korumasız kafatasına indi. Akilonya kralı, ıslak kumlara yığıldı. Onun üzerinde, kurt gibi figürler, karanlıkta nefes nefese kalmıştı. Kafasını kopar, diye mırıldandı biri. Bırak yatsın, diye homurdandı bir diğeri. Kan kaybından ölmeden önce, yaralarımı bağlamama yardım et. Gel git onu körfeze sürükleyecektir. Bakın, su kenarında. Kafatası yarıldı, böyle darbelerden sonra hiçbir insan yaşayamaz. Onu soymama yardım et, diye ısrar etti diğeri. Tasması birkaç gümüş parça getirir. Ve acele et. Tiberio öldü ve sahil boyunca sarhoş denizcilerin şarkı söylediğini duyuyorum. Gidelim. Karanlıkta aceleyle bir hareketlilik başladı, ardından hızla uzaklaşan ayak sesleri duyuldu. Denizcilerin sarhoş şarkıları daha da yükseliyordu. Odasında Pablo, gölgeli körfeze bakan bir pencerenin önünde. Gergin bir şekilde ileri geri yürüyordu. Birden döndü, sinirleri karıncalanmıştı. Bildiği kadarıyla kapı içeriden kilitlenmişti. Ama şimdi kapı açık duruyordu ve 4 adam odaya girmişti. Görünüşleri, insanın tenini ürpertiyordu. Pablo, ömrü boyunca birçok tuhaf varlık görmüştü ama daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştı. Uzun ve zayıftılar. Siyah cübbeliydiler, yüzleri, gölgelerin arasında. Düz saç tutamlarının altında soluk sarı birer oval gibiydi. Yüz hatları hakkında pek bir şey söyleyemiyordu ve bunu yapamadığı için de gereksiz yere mutluydu. Her birinin elinde, uzun ve merak uyandırıcı şekilde benekli birer asa vardı. "Sen kimsin?" diye sordu, sesi kırılgan ve boş geliyordu. "Burada ne istiyorsunuz? Akilonya kralı olan Conan nerede?" diye sordu en uzunları. Dördünün de tutkusuz, monoton bir tonu vardı ve bu Pablo'yu ürpertiyordu. Bu ses, bir Kit'in tapınak çanının boş tonu gibiydi. "Ne demek istediğinizi bilmiyorum," diye kekeledi tüccar. Ziyaretçilerinin tuhaf yönüyle sarsılmış, alışkanlık gereği savunmaya geçmişti. "Böyle bir adamı tanımıyorum. Buradaydı," dedi diğeri, tonlamasında hiçbir değişiklik olmadan. "Atı avluda. Bize nerede olduğunu söyle, yoksa canın yanar." "Gebal," diye telaşla bağırdı Pablo, duvara sinip çömeleğin kadar geri çekilerek. Gebal. 4 Kit'in, onu hiçbir duygu ya da ifade değişikliği göstermeden izledi. "Kölenizi çağırırsanız, ölecektir," diye uyardı biri. Bu ses,
Pablio'yu her zamankinden daha fazla korkuttu. "Gebal," diye bağırdı. "Neredesin lanet olası? Hırsızlar efendini katlediyor." Dışarıdaki koridorda hızlı adımlar yükseldi ve Gebal odaya fırladı. Orta boylu, güçlü kaslı bir Şemitliydi. Kıvrılmış mavi siyah sakalı öfkeyle diken diken olmuştu ve elinde yaprak şeklinde kısa bir kılıç vardı. 4 istilacı, onların varlığını hiç umursamayan bir şaşkınlıkla baktı. Gebal, merdivenlerde açıklanamaz bir şekilde uyuyakaldığını ve onların muhtemelen bu merdivenlerden çıkmış olması gerektiğini hayal meyal hatırlıyordu. Daha önce nöbette hiç uyumamıştı. Ama efendisi çığlık atıyordu ve sesinde histerik bir ton vardı. Şemitli, bir boğa gibi yabancıların üzerine atıldı. Kalın, kaslı kolu, karınlarını deşmek için geriye doğru çekildi. Ama o darbe, hiçbir zaman verilemedi. Siyah kollu bir uzuv ileri fırladı, uzun asayı uzattı. Asanın ucu, Şemitlinin güçlü göğsüne hafifçe dokundu ve anında geri çekildi. Bu hamle, bir yılan başının ani bir hızla atılıp geri çekilmesi gibi, korkunç bir şeydi. Gebal, sanki sağlam bir bariyere çarpmış gibi, kafa atarak durdu. Boğa gibi başı göğsünün üzerine devrildi. Kılıç parmaklarının arasından kaydı ve ardından kendisi de yavaşça yere yığıldı. Sanki tüm kemikleri aniden gevşemiş gibiydi. Pablio'nun içindeki her şey altüst oldu. "Bir daha bağırma," diye öğüt verdi en uzun Kitten. "Hizmetçilerin sağlam bir şekilde uyuyor. Ama onları uyandırırsan ölecekler, sen de onlarla birlikte." "Conan burada mı?" "Sahil kenarına, Servio'nun evine gitti. Zingaran Biloso'yu aramaya gitti," diye soludu Pablio. İçindeki tüm direniş gücü yok olup gitmişti. Tüccar korkak bir adam değildi, ama bu şaşırtıcı ziyaretçiler, onun iliğini suya çevirmişti. Birden, dışarıdaki merdivenlerden hızla çıkan ayak sesleri duyuldu. Bu uğursuz sessizlikte sesler çok yüksekti. Pablio kasıldı. "Hizmetkarın mı?" diye sordu Kitten. Pablio sessizce başını salladı, dili damağına donmuştu, konuşamıyordu. Kittanlardan biri, kanepeden ipek bir örtü kapıp cesedin üzerine fırlattı. Sonra duvar halısının arkasında eriyip gözden kayboldular. Ama en uzun olan adam kaybolmadan önce mırıldandı. "Bu gelen adamla konuş. Ve onu çabuk gönder. Bize ihanet edersen, ne o, ne de sen o kapıya canlı ulaşabilirsiniz. Ona yalnız olmadığını gösterecek hiçbir işaret yapma." Ve asasını imalı bir şekilde kaldıran sarı adam, gölgelerin arasında kayboldu. Pablio ürperdi ve kusma isteğini bastırdı. Belki de ışığın bir hilesiydi. Ama ona öyle geldi ki, o asalar kendi istekleriyle hafifçe hareket ediyor. Sanki tarif edilemez, kendilerine ait bir hayatları varmış gibi davranıyorlardı. Kendini büyük bir çabayla toparladı. O sırada içeri, yıpranmış ve hırpani bir serseri girdi, sakin bir tavrı vardı. "İstediğiniz gibi yaptık efendim," diye haykırdı adam. "Barbar. Su kenarındaki kumlarda ölü yatıyor." Pablio, arkasındaki perdelerde bir hareketlilik hissetti ve neredeyse korkudan fırlayacaktı. Adam ise umursamazca ilerledi. "Sekreteriniz Tiberio öldü. Barbar onu ve 4 yoldaşımı öldürdü. Onların cesetlerini buluşma noktasına getirdik. Barbarın üzerinde değerli hiçbir şey yoktu. Sadece birkaç gümüş para. Başka bir emriniz var mı?" "Hiç," diye nefes nefese konuştu Pablio, dudakları bembeyaz olmuştu. "Git." Serseri adam eğildi ve aceleyle dışarı çıktı. İçinde, Pablio'nun hem korkak hem de az konuşan bir adam olduğuna dair belirsiz bir his kalmıştı. 4 Kitten, perdelerin arkasından çıktı. "Bu adam kimden bahsetti?" diye sordu uzun boylu olanı. "Bana zarar veren, dolaşan bir yabancı," diye soludu Pablio. "Yalan söylüyorsun," dedi Kitten sakin bir şekilde. "Akilonya kralından bahsetti. Bunu ifadenden okudum. O divana otur ve kıpırdama. Konuşma da. 3 yoldaşım, bedeni aramaya gidecek, ben seninle kalacağım." Böylece Pablio, bu sessiz, anlaşılmaz figürün karşısında korkuyla titredi. 3 Kitten, Conan'ın cesedinin kumların üzerinde olmadığı haberiyle odaya geri dönene kadar onu izledi. Pablio, bu habere sevinmeli miydi yoksa üzülmeli mi, bilemiyordu. "Kavganın yapıldığı yeri bulduk," dediler. Kumda kan vardı. Ama kral gitmişti. 4. Kitten, asasıyla halının üzerine hayali semboller çizdi. Bu semboller lamba ışığında parlıyordu. "Kumlardan hiçbir şey okuyamadınız mı?" diye sordu. "Evet," diye yanıtladılar. Kral yaşıyor. Ve güneye doğru giden bir gemiye bindi.
Uzun boylu Keaton başını kaldırıp Pablio'ya baktı, tüccar soğuk terler döküyordu. "Benden ne istiyorsunuz?" diye kekeledi. "Bir gemi," diye yanıtladı Keaton. "Çok uzun bir yolculuk için. İyi donatılmış bir gemi." "Ne kadar uzun bir yolculuk," diye kekeledi Pablio, reddetmeyi aklından bile geçiremeden. "Belki dünyanın sonuna," diye yanıtladı Keaton. "Ya da güneşin doğuşunun ötesinde yatan erimiş cehennem denizlerine." Conan'ın bilincini geri getiren his, hareketti. Altında katı bir zemin yoktu. Aksine, durmaksızın bir inme ve dalma hissi vardı. Sonra, rüzgarın teller ve direkler arasından yükselen uğultusunu duydu. Bulanık görüşü henüz açılmadan önce bile, bir gemide olduğunu anlamıştı. Bir ses mırıltısı duydu. Ardından, yüzüne çarpan bir damla su onu tamamen sarsarak hayata döndürdü. Kükürtlü bir küfürle doğruldu, bacaklarını destekledi ve etrafına sert bir bakış attı. Kulaklarında kaba bir kahkaha patlaması. Burun deliklerinde ise yıkanmamış bedenlerin ağır kokusu vardı. Uzun bir kadırganın güvertesinde duruyordu. Gemi, kuzeyden esen rüzgarın önünde hızla ilerliyor. Çizgili yelkeni, gergin halatlara karşı rüzgarla dolup şişiyordu. Güneş yeni doğuyordu. Altın, mavi ve yeşil alevleriyle göz kamaştırıcıydı. Kıyı şeridinin solunda, loş, mor bir gölge uzanıyordu. Sağda ise, uçsuz bucaksız açık okyanus. Conan, tek bir bakışta, içinde bulunduğu gemi de dahil olmak üzere her şeyi gördü. Gemi uzun ve dardı. Güney kıyılarının tipik bir ticaret gemisiydi. Kameralar yüksekte ve kıç taraftaydı, her iki uçta da bölmeler vardı. Conan, güvertenin ortasından aşağıya doğru yayılan o mide bulandırıcı, iğrenç kokuya baktı. Bu kokuyu eskiden de bilirdi. Bu, sıralarına zincirlenmiş kürekçilerin vücut kokusuydu. Hepsi zenciydi. Her iki tarafta 40 adam. Her biri belinden bir zincirle hapsedilmişti. Zincirin diğer ucu ise, gövdeden kıça kadar uzanan sağlam yürüme platformunun derinliklerine, ağır bir halkayla sabitlenmişti. Bir Argos gemisindeki kürek kölesinin hayatı. Akıl almaz bir cehennemdi. Bunların çoğu kuş etiydi. Ancak bazıları, şimdi boş küreklerinde dinlenen 30 kadar siyah yabancı. Uzak güney adalarından, yani korsanların vatanındandı. Conan onları, daha düz hatlarından, saçlarından ve daha uzun, temiz uzuvlu yapılarından tanıdı. Onlar, eskiden onu takip eden adamlardı. Ama tüm bunları tek bir hızlı, her şeyi kapsayan bakışta fark etti ve ayağa kalktı. Ardından, etrafındaki figürlere odaklandı. Bir anlığına bacaklarını sıktı, yumrukları öfkeyle sıkılmıştı. Etrafında toplanan figürlere öfkeyle baktı. Kendisini sırılsıklam eden denizci, elinde boş kovayla sırıtan bir halde hala bekliyordu. Conan, zehir zemberek bir lanet okuyarak, içgüdüsel olarak kılıcının kabzasına uzandı. İşte o an, silahsız ve çıplak olduğunu, üzerinde sadece kısa, deriden bir pantolon kaldığını fark etti. "Bu ne berbat bir tekne," diye bağırdı. "Buraya nasıl geldim?" Denizciler alaycı bir şekilde güldüler. Hepsi de tombul, sakallı Argoslulardı. İçlerinden daha zengin kıyafetli ve komuta havası taşıyan biri, kaptan olduğunu belli ederek kollarını kavuşturdu. Hükmeden bir tonla dedi ki, "Seni kumsalda bulduk." Birisi kafana vurup kıyafetlerini almıştı. "Fazladan bir adama ihtiyacımız olduğunda, seni gemiye aldık." "Bu hangi gemi?" diye sordu Conan. "Messentaya'dan Venturer. Şemitlere, kızıl ipek pelerinler, kalkanlar, altın kaplamalı miğferler ve kılıçlar götürüyoruz. Karşılığında bakır ve altın cevheri alacağız. Ben Demetrio, bu geminin kaptanı. Ve bundan sonra, senin efendinim. O zaman gitmek istediğim yöne gidiyorum," diye mırıldandı Conan, son sözü umursamayarak. Güneydoğuya doğru hızla ilerliyorlardı. Argos kıyısının uzun kıvrımını takip ederek. Bu ticaret gemileri kıyıdan hiç uzaklaşmazdı. Önünde bir yerde, o alçak, koyu renkli Stygian kadırgasının güneye doğru hızla ilerlediğini biliyordu. "Bir Stygian kadırgası gördün mü?" diye başladı Conan. Ancak sakallı, iri ve acımasız yüzlü kaptanın tüyleri diken diken oldu. Mahkumun sormak istediği sorularla hiç ilgilenmiyordu. Artık, bu bağımsız serseriyi hak ettiği yere indirme vakti gelmişti. "Defol git," diye bağırdı. "Sene yeterince zaman harcadım. Seni ayıltmak için üstüne su döktürdüm. Ve cehennem olası sorularına yeterince cevap verdim. Bu güverteden çekil. Bu mutfakta çalışacaksın." Nokta tırnak işareti.
Gemini satın alacağım, diye başladı Conan. Bir an için parasız bir gezgin olduğunu unutarak. Bu sözler sert ve alaycı bir neşeyle karşılandı. Kaptanın yüzü öfkeden morardı. Seni isyancı domuz, diye bağırdı. Tehditkar bir adım atarak. Eli, kemerindeki bıçağa gitmişti. Ben seni kırbaçlatmadan önce defol git. Ağzında medeni bir dil tutacaksın. Yoksa Mitra şahidim olsun ki, seni o siyahların arasına zincirler, kürek çektiririm. Conan'ın volkanik öfkesi, patladı. Yıllar önce, kral olmadan önce bile, bir adam ona böyle konuşup da hayatta kalamazdı. Sesini bana yükseltme, katranlı köpek, diye kükredi. Sesi, deniz rüzgarı kadar güçlüydü. Denizciler şaşkınlıkla baka kaldı. O oyuncağı çek de, seni balıklara yem edeyim. Kendini kim sanıyorsun, diye nefes nefese sordu kaptan. Sana göstereceğim, diye kükredi çılgına dönmüş Kimörlü. Ve silahların asılı olduğu korkuluklara doğru fırladı. Kaptan bıçağını çekip bağırarak ona doğru koştu. Ama daha hamlesini yapamadan. Conan onun bileğini bir kerpeten gibi kavradı ve kolunu omzundan çıkardı. Kaptan, acı içinde bir öküz gibi böğürdü. Sonra, saldırganın küçümseyici darbesiyle güverteye yuvarlandı. Conan, korkuluktan ağır bir savaş baltası kopardı. Ve denizcilerin hamlesini karşılamak için bir panter gibi döndü. Üzerine koştular. Köpekler gibi dillerini bir karış dışarı çıkarmışlardı. Ama panter gibi bir Kimörlü karşısında. Ne kadar da sakar ve gariptiler. Bıçaklarıyla ona ulaşamadan aralarına atladı. Sağa ve sola o kadar hızlı vuruyordu ki. Gözle takip etmek imkansızdı. Kan ve beyinler etrafa sıçradı, iki ceset güverteye yığıldı. Bıçaklar havada çılgınca sallanırken, Conan safları yararak geçti. Nefes nefese. Kürekçilerin üzerindeki o dar köprüye doğru atladı. Aşağıdaki kölelerin ulaşamayacağı bir yükseklikteydi. Arkasındaki birkaç denizci, yoldaşlarının yok edilmesiyle dehşete düşmüş bir halde peşinden geliyordu. Toplamda 30 kişi kadarlardı, ellerinde silahlarla köprüden ona doğru koştular. Conan köprüye fırladı. Aşağıdaki ters dönmüş siyah yüzlerin üzerinde, baltası havada. Siyah yelesi rüzgarda savrularak hazır bekledi. Ben kimim, diye bağırdı. Bakın, siz köpekler. Bak, Ajonga, Yasunga, Laranga, ben kimim? Ve, geminin ortasından yükselen bir çığlık, güçlü bir kükremeye dönüştü. Amra, o Amra, aslan geri döndü. O muhteşem haykırışın anlamını kavrayan denizcilerin, yüzleri soldu, geri çekildiler. Aniden, korkuyla köprüdeki o vahşi figüre baktılar. Gerçekten de, Güney denizlerinin kanlı gül yabanisi bu muydu? Yıllar önce gizemli bir şekilde kaybolan. Ama hala efsanelerde yaşayan o isim mi? Siyahlar şimdi çılgınca köpürüyor. Zincirlerini sarsıyor ve Amra'nın adını bir savaş çağrısı gibi haykırıyordu. Conan'ı daha önce hiç görmemiş olan Kuşiteler bile bu haykırışa katıldı. Kameranın altındaki köleler duvarlara vurmaya, lanetler yağdırmaya başladı. Demetrio, bir eliyle güvertede sürünerek dizlerinin üstüne kalktı. Çıkık kolunun acısıyla delirmiş bir halde bağırdı. İçeri girin ve onu öldürün. Köpekler, köleler kaçmadan önce bitirin işini. Bu kelimeyle, tüm kadırganın en büyük korkusuyla ateşlenen denizciler. Köprüye her iki uçtan da saldırdı. Ama Conan, aslan gibi bir hamleyle köprüden atladı ve kürek sıralarının arasındaki platforma. Bir kedi gibi indi. Efendilere ölüm, diye gök gürültüsü gibi gürledi. Baltası kalktı ve indi. Zincirleri kibrit çöpü gibi kırıp atıyordu. Çığlık atan bir köle anında özgür kaldı. Küreğini parçalayıp bir silaha dönüştürdü. Yukarıdaki köprüde adamlar telaşla koşuşuyordu. Artık Venturer'da tam bir cehennem ve kargaşa hakimdi. Conan'ın baltası durmaksızın kalkıp iniyordu. Her dokunuşta, köpüren, çığlık atan bir siyah dev serbest kalıyordu. Nefretle, özgürlük ve intikam öfkesiyle delirmişlerdi. Denizciler, o beyaz devi vurmak için aşağıya atılıyorlardı. Ancak kendilerini, henüz zincirleri çözülmemiş kölelerin ellerinde buldular. Diğerleri ise, kırık zincirleriyle fırlamış, kara bir sel gibi, şeytanlar gibi çığlık atarak saldırıyordu. Kırık küreklerle, demir parçalarıyla vuruyor, pençelerle, dişlerle parçalıyorlardı. Kargaşanın ortasında, 50 siyah köle serbest kalmıştı. Conan zincirleri kırmayı bıraktı. Ve yoldaşlarının darbelerine kendi çentikli baltasını eklemek için köprüye fırladı. Ve katliam başladı. Argoslular güçlü, dayanıklı ve korkusuzdu. Tüm ırkları acımasız deniz okulunda eğitilmişti.
Ama, bu delirmiş devlere karşı duramazlardı. Hele ki başlarında panter gibi bir barbar varken. Yılların darbeleri, kötü muameleleri ve cehennem gibi acıları. Kırmızı bir intikam rüzgarıyla geri döndü. Öfke, geminin bir ucundan diğer ucuna bir tayfun gibi yayıldı. Ve rüzgar dindiğinde, Venturer'da yaşayan tek bir beyaz adam kalmıştı, o kan lekeli dev. Etrafındaki siyahlar, kanlı güverteye diz çökmüş, başlarını tahtaya vurarak ona biat ediyordu. Bu, tam bir kahraman tapınmasının coşkusuydu. Conan, göğsü terden parlayarak, kanlı baltasını elinde tutarak etrafına sertçe baktı. İlkel bir şafak vaktinde etrafını süzen bir lider gibi, siyah yelesini geriye doğru sarstı. O anda, Akilonya kralı değildi. O, yeniden kara korsanların lorduydu. Alev ve kanla yolunu açan o liderdi. Amra, Amra, diye haykırdılar, tapınır gibi. Aslan geri döndü. Şimdi stajyanlar gece köpekler gibi uluyacak. Kuşun siyah köpekleri uluyacak. Şimdi köyler alevler içinde patlayacak, gemiler batacak. Kadınların çığlıkları ve mızrakların gök gürültüsü yükselecek. Bu gevezeliği bırakın, köpekler, diye kükredi Conan. Sesi, rüzgarda çırpınan yelkeni bile bastırmıştı. 10 kişi aşağıya insin ve hala zincirli olanları serbest bıraksın. Geri kalanınız küreklere geçsin. Halatlara asılın. Krom'un şeytanları adına. Görmüyor musunuz? Kavga ederken kıyıya sürüklendik. Argoslular tarafından karaya oturtulup tekrar yakalanmak mı istiyorsunuz? Bu leşleri denize atın. Hemen harekete geçin haydutlar. Yoksa sizin için de derin çentikler açarım. Bağırışlar, kahkahalar ve vahşi şarkılarla, onun komutlarını yerine getirmek için atladılar. Beyaz ve siyah cesetler denize fırlatıldı. Aşağıda, üçgen yüzgeçler suyu çoktan kesmeye başlamıştı bile. Conan kıç güvertesinde durdu. Kendisini beklentiyle izleyen siyahi adamlara kaşlarını çatarak baktı. Esmer, kaslı kollarını kavuşturmuştu. Siyah saçları rüzgarda savruluyordu. Bir geminin köprüsüne. Bundan daha vahşi ve daha barbar bir lider asla adım atmamıştı. Bu vahşi korsanda, Akilonya saray mensuplarından çok azı kendi krallarını tanıyabilirdi. "Ambarda yiyecek var," diye bağırdı. "Sizin için bolca silah da var. Çünkü bu gemi, Şemitlere bıçak ve zırh taşıyordu. Kıyı boyunca ilerleyeceğiz. Yeterince adamımız var. Çalışacağız ve savaşacağız. Argos köpekleri için zincirlerde kürek çektiniz. Şimdi Amra için, özgür adamlar olarak kürek çekecek misiniz?" "Evet," diye kükrediler. "Biz senin çocuklarınız. Bizi istediğin yere götürün. O zaman o güverteyi temizleyin," diye emretti. "Özgür adamlar böyle bir pislik içinde çalışmaz. Üçünüz benimle gelin, ambardan yiyecek çıkarın. Krom hakkı için. Bu gemi turu bitmeden önce kemiklerinizi yumuşatacağım." Yarı aç siyahlar, bir kez daha onay çığlığı atarak emirleri yerine getirmek için aceleyle hareket etti. Yelken, rüzgarın gücüyle yeniden şişti. Dalgalar ve beyaz köpükler, rüzgarın önünde dans ediyordu. Conan, ayaklarını güverteye sımsıkı bastı. Derin bir nefes aldı ve güçlü kollarını açtı. Akilonya kralı olmayabilirdi. Ama Mavi Okyanus'un kralı, hala oydu. Venturer, canlı bir varlık gibi güneye doğru süzüldü. Kürekleri, şimdi özgür ve istekli ellerle çekilmişti. Barışçıl bir gemiden, dönüşüm mümkün olduğu sürece bir savaş kadırgasına dönüşmüştü. Şimdi adamlar, kenarlarında kılıçları ve altın kaplamalı miğferleriyle banklarda oturuyor. Birbirlerinin kıvırcık kafalarına bakıyorlardı. Kalkanlar raylara asılmıştı, direği ise mızraklar, yaylar ve oklar süslüyordu. Hatta doğa koşulları bile, şimdi Conan için çalışıyor gibiydi. Geniş, mor yelken, sert bir esintiye karşı karnını şişirmişti. Gün be gün bu rüzgarı tutuyor, küreklere pek ihtiyaç bırakmıyordu. Ama Conan, gece gündüz direkten bir gözcüğü eksik etmese de. Önlerinde güneye doğru kaçan uzun, alçak ve siyah bir kadırgayı göremediler. Gün geçtikçe mavi sular görüş alanlarında boşaldı. Önlerinden sadece, korkmuş kuşlar gibi kaçan balıkçı tekneleri geçti. Kalkanlar, korkuluk boyunca asılı duruyordu. Takas sezonu yıl genelinde neredeyse tamamen bitmişti ve başka hiçbir gemi görmediler. Gözcü nihayet bir yelken gördüğünde. Bu yelken güneyde değil, kuzeydeydi. Arkalarındaki sislerin içinde, çok uzakta, mor yelkenini açmış süratli bir savaş kadırgası belirdi. Siyahlar Conan'a dönüp onu yağmalamak istediler, ama Conan başını salladı. Güneyinde bir yerde.
İnce, siyah bir gemi, Stygia'nın limanlarına doğru hızla ilerliyordu. O gece, karanlık çökmeden hemen önce, gözcünün son bakışında o süratli kadırga hala ufuktaydı. Ve şafak vakti, hala kuyruklarında asılı duruyordu, uzaklarda, minicik bir nokta halinde. Conan, onun kendisini mi takip ettiğini merak etti. Fakat böyle bir varsayım için mantıklı bir sebep bulamadı. Yine de buna pek dikkat etmedi. Onu güneye götüren her gün, içini daha da ateşli bir sabırsızlıkla dolduruyordu. Şüpheler onu asla etkilemezdi. Güneşin doğduğuna ve battığına inandığı gibi. Set'in bir rahibinin, Ahriman'ın kalbini çaldığına da inanıyordu. Ve Set'in bir rahibi onu nereye taşıyabilirdi ki? Tabii ki Stygia'ya. Siyahlar onun bu hevesini hissetti ve hedeflerini bilmeseler de. Kırbaç zoru olmadan, hiç olmadığı kadar çok çalıştılar. Kırmızı, kanlı bir ganimet beklentisi içindeydiler, yağmalayıp yetinmek istiyorlardı. Güney adalarının adamları başka bir ticaret bilmezdi. Mürettebattaki kuşiteler de kendi halklarını yağmalama ihtimaline, ırklarının tüm acımasızlığıyla, gönülden katılmışlardı. Kan bağları pek bir şey ifade etmiyordu. Zafer kazanan bir reis ve kişisel kazanç, onlar için her şey demekti. Kısa süre sonra kıyı şeridinin karakteri değişti. Artık yanından geçtikleri yerler, arkasında mavi tepelerin uzandığı dik kayalıklar değildi. Şimdi kıyı, suyun kenarından zar zor yükselen geniş çayırların kenarıydı ve uzaklara doğru sürüklenip gidiyordu. Burada çok az liman vardı. Ancak Yeşil Ova, deniz kenarını yalarken, Şemitlerin şehirlerinin ziguratları, az bir mesafede. Güneşte beyaz beyaz parlıyordu. Otlaklar arasından sığır sürüleri geçiyordu. Başlarında ise geniş, alçak, silindirik miğferleri. Kıvrımlı mavi siyah sakalları ve ellerinde yaylarıyla biniciler vardı. Burası, Şem topraklarının kıyısıydı. Burada, her şehir devletinin kendi yasasını uygulaması dışında hiçbir yasa yoktu. Conan biliyordu ki, çok uzak doğuya doğru bu çayırlar çöle dönüşüyor. Orada hiçbir şehir kalmıyor ve göçebe kabileler engelsizce dolaşıyordu. Güneye doğru ilerlerken, yanından geçtikleri o değişmeyen panorama. Şehirlerle dolu o çayırlar, sonunda yerini başka bir manzaraya bırakmaya başladı. Demir hindi kümeleri belirdi, palmiye koruları daha da yoğunlaştı. Kıyı şeridi daha da yarılmıştı. Yeşil yapraklardan ve ağaçlardan oluşan yürüyen bir surun arkasında, çıplak, kumlu tepeler yükseliyordu. Dereler denize dökülüyor, nemli kıyıları yoğun ve çeşitli bitkilerle kaplanıyordu. Sonunda, akıntısı okyanusla karışan geniş bir nehrin ağzından geçtiler. Ve Kemi'nin büyük, siyah duvarları ile kulelerinin, güney ufku boyunca yükseldiğini gördüler. Bu nehir, Stygia'nın gerçek sınırı olan Styx'ti. Kemi ise, Stygia'nın en büyük limanı ve o dönemdeki en önemli şehriydi. Kral, daha eski bir şehir olan Luxor'da yaşıyor, orada ise rahiplik hüküm sürüyordu. Ama insanlar, karanlık dinlerinin merkezinin çok daha içlerde. Gizemli bir yerde, Styx nehri kıyısına yakın terk edilmiş bir şehirde olduğunu söylerdi. Bu nehir, Stygia'nın güneyindeki bilinmeyen topraklarda, isimsiz bir kaynaktan doğuyor. Kuzeye doğru 1000 mil uzandıktan sonra batıya dönüyor ve yüzlerce mil sonra okyanusa boşalıyordu. Venturer, hiçbir ışık göstermeden, gece vakti limandan geçti. Şafak sökmeden önce, şehrin birkaç mil güneyindeki küçük bir körfeze demirlemişti. Etrafı bataklıkla, yeşil bir mangrove ve palmiye karışımıyla, timsahlar ve yılanlarla dolu sarmaşıklarla çevriliydi. Burada keşfedilmeleri neredeyse imkansızdı. Conan bu eski yerleri iyi bilirdi. Daha önce, korsanlık günlerinde burada saklanmıştı. Limanı kilitleyen, çıkıntılı kara kıvrımlarının arkasından, şehrin yükselen o büyük, siyah kalelerinin yanından sessizce geçerlerken, meşaleler gürültüyle yanıp parlıyor ve kulaklarına davulların alçak gürültüsü geliyordu. Bu liman, Argos limanları gibi gemilerle dolu değildi. Stygialılar görkemlerini ve güçlerini gemilere ya da filolara dayandırmazlardı. Ticaret gemileri ve savaş kadırgaları elbette vardı. Ama iç topraklardaki askeri güçlerinin yanında hiçbir şeydi. Birçok tekne, deniz kıyılarında değil. O eski, büyük nehirde yukarı aşağı dolaşırdı. Stygialılar eski bir ırkti. Karanlık, anlaşılmaz, güçlü ve acımasız bir halk. Uzun zaman önce onların yönetimi, Styx'in çok daha kuzeyine, Şem çayırlarının ötesine, şimdi Kod
Oför ve Argos halklarının yerleştiği o verimli yüksek arazilere kadar uzanmıştı. Sınırları, eski Açır'ın imparatorluğu ile yan yana uzanıyordu. Ama Açır'ın düşmüştü ve Boryanların barbar ataları, kurt derileri ve boynuzlu miğferleriyle güneye doğru ilerleyerek bu toprakların eski hükümdarlarını önlerine katıp sürmüştü. Staycalılar bunu hiç unutmamıştı. Venturer, tüm gün boyunca o küçük körfezde demirli kaldı. Etrafı yeşil dallar ve dolaşık sarmaşıklarla örülüydü. Aralarından renkli tüyleriyle sert sesli kuşlar süzülüyor, altlarında ise parlak pullu sessizce kayan sürüngenler dolaşıyordu. Gün batımına doğru, kıyıdan küçük bir tekne süzülerek aşağı indi. Conan'ın arzuladığı, arayıp bulmak istediği şey tam da buydu. Sığ, düz burunlu teknesinde bir Staycalı balıkçı. Onu Venturer'ın güvertesine getirdiler. Uzun boylu, esmer, kıyıdaki canavarlardan korktuğu kadar kendisini esir alan bu adamlardan da korkan, güçlü yapılı bir adamdı. İpek pantolonu dışında çıplaktı. Çünkü Kanyalılar gibi, Stygia'nın sıradan halkı ve köleleri bile ipek giyerdi. Teknesinde ise, bu balıkçıların gecenin soğuğundan korunmak için omuzlarına attığı geniş bir manto duruyordu. Conan'ın önünde diz çöktü, işkence ve ölüm bekliyordu. Ayaklarının üstüne dur adamım ve titremeyi bırak, dedi Kimörlü sabırsızca. Tam bir korkuyu anlamakta her zaman zorlanırdı. Sana zarar gelmeyecek. Bana şunu söyle, son birkaç gün içinde Argos'tan dönüp Kemi'ye giren siyah bir savaş kadırgası oldu mu? Evet efendim, diye cevap verdi balıkçı. Daha dün şafak vakti, Rahip Tutotmus kuzeye giden bir yolculuktan döndü. Adamlar onun Mesentaya'ya gittiğini söylüyor. Mesentaya'dan ne getirdi? Ne yazık ki efendim, bilmiyorum. Peki, neden Mesentaya'ya gitti, diye sordu Conan. Bilmem efendim, ben sıradan bir adamım. Ben kimim ki Set rahiplerinin zihinlerini bileyim? Sadece gördüklerimi ve adamların iskelelerde fısıldaştıklarını konuşabilirim. Güneyden, kimsenin bilmediği çok önemli büyük haberlerin geldiğini söylüyorlar. Ve Efendi Tutotmes'in o siyah kadırgasıyla büyük bir aceleyle yola çıktığı iyi bilinir. Şimdi geri döndü. Ama Argos'ta ne yaptığı ya da getirdiği yük hakkında hiçbir şey bilinmiyor. Kadırgasını kullanan denizciler bile sessiz. İnsanlar onun, Set'in tüm rahiplerinin efendisi olan ve Luxor'da yaşayan Totamon'a karşı çıktığını, büyük olanı devirmek için gizli güçler aradığını söylüyor. Ama ben kimim ki söyleyeyim? Rahipler birbirleriyle savaştığında, sıradan bir adam sadece karnının üstüne yatıp, ikisinin de kendisini ezmeden geçmesini umar. Conan, bu boyun eğici felsefeye sinirli bir şekilde hırladı ve adamlarına döndü. Bu hırsız Tutotmiz'i bulmak için tek başıma Kemi'ye gidiyorum. Bu adamı esir tutun, ama ona zarar vermemeye dikkat edin. Krom'un şeytanları adına. Bağırmayı kesin, ne sanıyorsunuz? Limana girip şehri fırtınayla ele geçireceğimizi mi? Yalnız gitmeliyim. Protesto gürültülerini susturarak kendi giysilerini çıkardı. Mahkumun ipek pantolonunu, sandaletlerini ve saç bandını taktı. Ancak adamın o kısa balıkçı bıçağını küçümseyerek ekti. Stygia'nın sıradan insanların kılıç taşımasına izin verilmezdi. O hacimli mantoda Kimörlü'nün uzun kılıcını gizleyecek kadar büyük değildi. Bu yüzden Conan, kalçasına bir granata bıçağı yerleştirdi. Bu, Stygia'nın güneyindeki vahşi çöl adamlarının taşıdığı, geniş, ağır, hafifçe kavisli, jilet gibi keskin ve bir adamı tek hamlede ikiye bölecek kadar uzun, ince bir çelik silahtı. Sonra, korsanlar tarafından korunan Staycalı'yı geride bırakarak, balıkçı teknesine bindi. Beni şafağa kadar bekleyin, dedi. Eğer o zamana kadar dönmezsem, bir daha hiç dönmeyeceğim demektir. O zaman hemen güneye, kendi evlerinize dönün. Korkuluğun üzerinden tırmanırken, arkasından hüzünlü bir inilti yükseldi. Ta ki başını tekrar onlara doğru uzatıp, sessiz olmaları için lanet okuyana kadar. Sonra tekneye indi, kürekleri kavradı ve o küçük kayığı, kendisini buraya getiren gemiden çok daha hızlı bir şekilde, dalgaların üzerinden ileriye fırlattı.